Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da aşı olmayanları yeni kısıtlamalar bekliyor. Bununla ilgili tüm hazırlıklar tamamlanmış vaziyette. Önümüzdeki günlerde aşı olmayanları bazı kısıtlamalar karşılayacak. Özellikle tatil sezonunun bitmesi bunun için bekleniyor. Almanya'da yeni enfeksiyon sayısının artması federal hükümeti derhal harekete geçirdi. Artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamalar olacak. Yani sözün özü, Almanya'da maalesef bütün bu koronavirüsle ilgili rakamların artmasını aşı olmayanlara bağlıyorlar. Bakalım haberin detayları neler? Almanya'da yeni enfeksiyon sayısı artıyor. Tüm federal eyaletleri kapsayacak şekilde aşı olmayanlar için kısıtlamalar önümüzdeki günlerde hayata getirilecek deniliyor. Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada Alman vatandaşları genişletilmiş ve devam eden önlemlere hazırlıklı olmalılar dedi. Şimdi bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, önce Almanya'da Merkel ya da Sağlık Bakanı ya da diğer bakanlar bir açıklama yapıyor ve kısa bir süre sonra da bunlar hayata geçiyor. Bununla ilgili olarak, yani koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak Almanya'da yeni tedbirler de artık hayata geçecek. Bu nedenle de önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamalar söz konusu. Etkinliklere ve kapalı mekan erişimine ilişkin tedbirler sıklaştırılacak. Spahn, Eylül 2021'in başından itibaren Almanya genelinde belirli etkinliklere katılımın yalnızca aşılanmış, iyileşmiş veya test edilmiş kişiler için mümkün olması gerektiğini belirtti. Yani şunu söylüyor Almanya, diyor ki ya korona oldun, atlattın, ya test oldun, negatif çıktın ya da çift aşı oldun, o zaman ben seni hayatının hiçbir noktasında kısıtlamam, ama sen bunlardan bir tanesini eğer yapmadıysan ya da işte koronavirüse yakalanmadıysan bundan sonra bazı yerlere giremezsin, bazı hizmetleri alamazsın diyecekler. Şimdi bu açıklama Almanya'nın tamamında yalnızca aşı sertifikasına sahip kişilerin restoran ziyaretlerine, otel konaklamalarına, iç mekan etkinliklerine ve büyük etkinliklere erişebileceğinin anlamını taşıyor. Alman Bild gazetesinin haberine göre kuaför hizmetleri ve salon sporları için de aynı durum geçerli olacak. Bu durum daha da kötüleşirse belirli bir vaka sayısı oranı ve hastane doluluk oranına ulaşılması durumunda ise sadece aşılananların ve iyileşenlerin restoranlara girişine izin verilecek. Ücretsiz testlerin de Ekim ortasına kadar durdurulması planlanıyor, ancak hamile kadınlar gibi aşı olmayan veya tavsiye edilmeyen kişiler de bu durumdan muaf olacak. Enfeksiyon sayısındaki artışın sebebi olarak ise ülkeye geri dönen çok sayıda yolcunun temas kısıtlamaları konusunda ihmalkar davranması gösteriliyor. Ancak hükümetin geçmişte aldığı gibi bir sokağa çıkma yasağı herhangi bir şekilde şu an için düşünülmüyor. Şimdi bakın saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya kısaca şunu söylüyor. Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Almanya diyor ki aşı olmak zorunlu değil ama aşı olacaksın. Yoksa alışveriş merkezine giremezsin. Markete, çarşıya, pazara giremezsin. Okula gidemezsin. Hastaneye gidemezsin. Sağlık hizmetlerinden muaf kalırsın ya da kamu hizmetlerinden muaf kalırsın diyor. Bildiğiniz üzere Almanya'da pek çok iş yeri de artık aşı olmayanlar diğer çalışanların hayatlarını riske atıyor diye aşı olmalarını zorunlu hale getirmiş vaziyette. Şimdi kanuna, hukuka uygun olmayan, görünürde zorunlu olmayan ama insanları mecbur bırakan bu uygulamayla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Berlin'de on binlerce kişi sokaklara döküldü, protesto gösterileri yaptı ve şunu söylediler. Dediler ki aşıları, testleri insanlara dayatamazsınız. Bu insan haklarına, demokrasiye, özgürlüğe, insanın sağlığıyla ilgili kendisinin karar alması gerektiğini ve buna aykırı bir şekilde devletin vatandaşlarını zorladığını ifade etti. Genel itibariyle yapılan gösterilerin amacı bu. Almanya'nın değişik noktalarında halen gösteriler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri kısıtlamaların hayata geçmesiyle beraber bu protestoların da artması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, 1,5 yılı aşkın bir süre oldu. Neredeyse 2 yıl olacak hayatımızda koronavirüs var. Ancak maalesef aşı,
ne derece bu işe çözüm olduğu büyük bir soru işareti taşıyor. Biz aşı olun ya da olmayın diyemeyiz. Bunlara hekimlerimiz karar verir, doktorlar karar verir ve işine diğer bir boyutu ise insanlar kendi sağlıklarıyla ilgili olarak kararı kendileri vermeliler. Şimdi bazı havayolu şirketleri aşı istiyor. Bazı alışveriş merkezleri de aşı istiyor. Bazı iş yerleri de istiyor. Ama Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerinde hiçbirinin hukukunda bir iş yerinin ya da ticari bir işletmenin böyle bir aşıyı istemek gibi durumu söz konusu değil. Hukuki bir altyapısı yok. Ama ne hikmetse hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi bildiğiniz üzere BioNTech'in sahiplerinden olan Sayın Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptılar ve şunu söylediler. Dediler ki 6 ayın sonunda yapmış olduğumuz bu aşılar artık koruyuculuk özelliğini yavaş yavaş yitiriyor dediler. Bunun anlamı aslında şu. Diyorlar ki 2 doz oldunuz, tamam. 6 ay geçti. Antikor üretmiyorsunuz. Azalıyor antikor üretmeniz. O nedenle 3. doz aşıyı olmak zorundasınız diyorlar. 3. doz aşıyı da oldunuz. Bir 6 ay daha geçti. Bu 6 ayın sonunda da siz 4. aşıyı olacaksınız. Peki 4 doz aşı oldunuz. Sorun bitecek mi? Açıklananlar, doktorların yapmış olduğu bu açıklamalar bunun bitmeyeceğini bizlere gösteriyor. Üstelik değerli izleyicilerimiz, bu virüs sürekli mutasyona uğruyor. Yeni varyantları çıkıyor. Şimdi delta varyantı, plus delta varyantı diye bir varyant çıktı. Yine Profesör Doktor Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Biz dedi bu varyantlara karşı yeni bir aşı geliştirebiliriz. 1 yıl içerisinde bu yeni aşı da hazır olur dedi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Bizler insanoğlu dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım bu koronavirüsle sürekli olarak aşıyla mı mücadele edeceğiz? Yani öleceğimiz güne kadar bu aşıları her 6 ayda bir olmak zorunda mıyız? Soru bu aslında. Bir diğer soru, mezara kadar bu aşıları vurdurmak zorunda mıyız? Sorulması gereken soru bu. Ya ben bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki bilim insanlarımıza, ölene kadar bu aşıları yaptıracak mıyız? Aşıyı bulan diyor ki 6 ay sonra vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. Yani virüsle savaşması seviyesi azalıyor diyor. Peki tamam. 3. doz 4, 5, 6, 7, 8, 9 yetmedi 10. Yetmedi 6 ayda bir yapacağız ya. 5 yılda 10 doz aşı olmak zorundayız. Açıklamalar böyle söylüyor. Ben söylemiyorum. 6 ayda bir antikor seviyesi düşüyorsa mutlak surette 6 ayın sonunda insanlar aşı olmak zorunda. Şimdi benim merak ettiğim bir diğer önemli konu ise şu. Aşıyı bulamayanlar, aşıyı yapamayanlar, Afrika ülkeleri, geri kalmış Asya ülkeleri ya da diğer ülkeler dünya üzerinde, bunlar vatandaşlarına şu anda 1. doz aşıyı bile yaptıramadılar. Madem aşı bu işe çözüm, bu fakir olan ülkelerle ilgili herhangi bir şekilde hibe aşı çalışması var mı? Yani bedava aşı dağıtacak mısınız? Merak ediyorum. Yani bu işin bir de ticari boyutu var. Ülkeler vergi alıyor, şirketler para kazanıyor. Bir diğer önemli bilgi, BioNTech'in Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortaklarından olduğu BioNTech'in Almanya'da bugüne kadar ki
BioNTech'in mali değeri 100 milyar euroyu geçmiş vaziyette. Yeni açıklandı bu. 100 milyar euro. Avrupa'da ve dünyada en zengin şirketlerden bir tanesi. Almanya demiyorum, Avrupa ve dünyada. Borsaya da açılmış vaziyette, hisseleri sürekli olarak yükseliyor. Şimdi neden yükseliyor? Yapılan bu açıklamalarla birleştirdiğimizde şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu adamlar, bu şirket ve bu aşı var olduğu sürece, bu virüs var olduğu sürece para kazanacak. İşin bir diğer boyutu testler. PCR testleri, hızlı antijen testleri vesaire. İşte şimdi önümüzdeki günlerde Avrupa'da şunlar başlayacak. Diyecekler ki 10 saniyede sonuç veren daha hızlı testler var diyecekler. İdrardan ya da tükürükten testleri piyasaya sürecekler. Zaten bu testler var, arttıracaklar. Hatta bu testlerden bir tanesi Türkiye'de üretiliyor ve Avrupa'ya da kısa bir süre sonra dağıtılacak. Yani test, aşı ekonomisi de çok büyük bir gelir getiriyor. Nedir? Biliyorsunuz ilaç şirketlerinin bazı ilaçları satmak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz. Yani ilaç karteli denilen bir kartel var dünyada. Hele hele geri kalmış ülkeler bu ilaç firmalarının adeta kölesi olmuş vaziyette. Şimdi tıpkı bu ilaçlar gibi test, aşı da çok büyük bir şekilde şu an dünyada kartel oluşturuyor. Yani güç oluşturuyor. Ölene kadar insanları adeta aşı bağımlısı haline getirmek istiyorlar gibi bir tablo var. Net bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sizden ricam şu, bu yayınımızın altına bu genel çerçevesini çizmiş olduğum konuyla ilgili düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Bu anlatmış olduğumuz konu 7'den 70'e dünyanın her noktasındaki herkesi ilgilendiren bir konu. Virüs bitti denildi, vaka sayıları düştü denildi ama görüyoruz ki Avrupa'da ve dünyanın her yerinde maalesef ve maalesef yeniden yükselişe geçmiş vaziyette. Aşılama seviyesi çok yukarılarda olan ülkelerde dahi bu yeni vakaların arttığını görüyoruz. İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Almanya'da Eylül ayının sonuna kadar günlük vaka sayısının 100 bini bulması bekleniyor. Kim söylüyor bunu? Bunu Almanya Başbakanlık Sözcüsü söylüyor. Biliyorsunuz Eylül ayının sonunda Almanya'da seçim var. Merkel artık gidiyor. Çok büyük bir ihtimalle yerine Laschet gelecek. Bu seçime kadar tablo ağırlaşacak. Söylenen bu. Bunu üstelik biz söylemiyoruz. Bunu hükümetin yetkilileri söylüyor. Ne olacak peki? Yine hastaneler dolacak. Yine insanlar evlerinde bir şekilde o ilaçları kullanmaya başlayacaklar. Yine kısıtlamalar gelecek. Yine insanların psikolojileri, ekonomileri bozulmaya devam edecek. İşsizlik sayısı sürekli artmaya devam ediyor. Son bir yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde Avrupa'nın her noktasında hayat en az %15 civarında zamlanmış, artmış vaziyette. Geçim daha zor. Markette, çarşıda, pazarda fiyatların almış başını gittiğini gözlemliyoruz. Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, İsveç'in, İsviçre'nin, Avusturya'nın ve diğer ülkelerin maaşlı çalışanları, işçileri, memurları, ev hanımları faturalarını ödemekte geçen yıla göre daha da zorlanıyor. İş yerlerinin pek çoğu kapılarına kilit vurdu. Yapılan sosyal yardımların yetersiz olduğunu her fırsatta bize söylüyorlar.
Normale dönebilmemiz için, yani bugün bu virüsle ilgili her şey normale dönse, yani vaka sayıları 100'ün altına düşse mesela, imkansız bir şey şu anda ama 3 yıl sonra ülkelerin ekonomileri 2019'un ekonomisine dönecek. Sadece İngiltere son bir yıl içerisinde %6,5 oranında küçüldü ekonomisi. Almanya %3,5 civarında küçüldü. Fransa %4 civarında küçüldü. Hollanda %2,5 civarında küçüldü. Baktığımızda hani diyorlar ya, büyük sıfırlama, yeni dünya düzeni. Evet arkadaşlar, yeni dünya düzeni çoktan başladı. Büyük sıfırlama çoktan başladı. Yani bunu görmek için ekonomist olmaya, matematik profesörü olmaya, sosyal bilimci olmaya gerek yok. Tablo bu. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi önümüzdeki günlerde vaka sayısı arttıkça göreceksiniz hayatımızda yeni kısıtlamalar gelecek. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avrupa'dan örnek verelim. Bizi Avrupa'dan izleyen vatandaşlarımızın çoğunun kiracı olduğunu biliyoruz. Çoğunun da sosyal yardım aldığını biliyoruz. Kiracıların en büyük hayali ev sahibi olabilmek. Kira derdinden kurtulmak. Peki son bir yıl içerisinde Avrupa'da ev fiyatları ne kadar arttı? Düşünün, yaşamış olduğunuz şehri ve eğer büyük kalabalık şehirlerde yaşıyorsanız bir değerlendirin bakalım. Almanya'da son bir yıl içerisinde büyük şehirlerde ev fiyatları %30'a yakın oranda arttı. 1 milyon euro olan evin değeri 1 milyon 300 bin euroya çıktı. Peki kiralar? Değerli izleyicilerimiz, evinden çıkıp yeni eve taşınmak zorunda olan, evini büyütmek zorunda olan, evi satılan ve yeni ev sahibi çık diyenler, yani bir şekilde taşınmak zorunda olanlar daha önce 600-700 euro kira verirken şu anda 900.000 eurodan aşağıya kiralık ev bulamıyorlar. Yine Almanya'nın genelinde bir ev sorunu var ama özellikle büyük şehirlerde maalesef ev bulabilmek çok zor. Vatandaş sosyale gidiyor ve kendisine şunu söyleniyor: Sizi bir sıraya yazdık. Sizin sıranız 250. sıra. 250. sıranın bir kişiye gelmesi yıllar sürer. 250 kişi çıkacak. Şartları sana uygun olacak ve sen gidip eve taşınacaksın. Hayal. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde tüm ülkelerde, özellikle de büyük şehirlerde, yani sanayi kentlerinde, üniversite kentlerinde, ticaretin yoğun olarak bulunduğu kentlerde ev bulabilmek, ev satın alabilmek gerçekten çok ama çok zor. Bakın değerli izleyicilerimiz, bundan sadece 1,5 yıl öncesine kadar İngiltere'de siz kira ödeyeceğinize bir ev alıp ev taksidi ödemeniz daha karlıydı. Örneğin vatandaş 500 sterlin kira ödüyor. Hesaplıyordu. Diyor ki ben biraz peşinat vererek 500 sterlin değil 400 sterlin ev taksidi, bankaya kredi ödeyerek ev sahibi olabilirim diyordu. Gidiyordu, ev alıyordu. İngiltere'de 50 yılın ardından şimdi ev kredileri maalesef cazibesini yitirmiş vaziyette. İnsanlar kredi ödeyemez, ev satın alamaz duruma geldi. Neden? Çünkü ev fiyatları yükseldi. Özellikle Londra'da değerli izleyicilerimiz, ev fiyatları son bir yıl içerisinde en az %35 artmış vaziyette. Ev kiraları değerli izleyicilerimiz, onlar da arttı. İngiltere'den bizi izleyenler eminim ki ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Hayat daha da pahalılaştı. Sosyal yardımlar yok mu? Var tabii ki. Sosyal yardımlardan yana bir sorun yok ama sosyal yardımlar Avrupa'nın her noktasında artan fiyatlara göre artmadı. İnsanlara koronavirüs nedeniyle
çok az miktarda bir paralar ödendi. Bu paralarla vatandaşın bu marketteki, çarşıdaki, pazardaki, kiradaki artışları karşılayabilmesi mümkün değil. Allah'tan sosyal yardımlar var. Sosyal yardımlar olmasa dar gelirli ya da almış olduğu maaşla sadece ve sadece geçinen insanların ay sonunu getirebilmesi neredeyse imkansızdı. Ama önümüzde öyle bir tablo var ki maalesef ve maalesef önümüzdeki günlerde, aylarda hayat daha da zorlaşacak. Bizleri Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen yaşamış olduğunuz ülkedeki ekonomik tabloyu, kira, market, çarşı, pazar, et fiyatları ya da temel gıda ürünlerinin fiyatlarını geçen yıla göre lütfen bir kıyaslayın ve bu yayınımızın altına, videomuzun altına lütfen bir yorum yapın. Bize bu konuyla ilgili her gün yüzlerce, binlerce mesaj geliyor. Teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere, mesajlarıyla bizlere destek verenlere ve fikirlerini bizlerle paylaşanlara. Şimdi bazen anlatıyoruz, diyoruz ki bakın, eğer Avrupa'da özellikle Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu için eğer sosyal yardımlar olmasa bu maaşlarıyla geçinebilmeleri gerçekten çok zor. Birileri bize kalkıp şunu söylüyor. Diyor ki her şey dört dörtlük, hiçbir sorun yok. Biz de zaten her şeyin dört dörtlük olmasını, hiçbir sorunun olmamasını istiyoruz. Bizim amacımız bu. Zaten bunun için konuşuyoruz, bunun için yorum yapıyoruz. Ama benim gözlemlediğim şu. Mesela Almanya'dan örnek verelim. Almanya'da insanlar son 1,5 yıl içerisinde, yani koronavirüs döneminde daha çok fatura ödüyor. Evde kaldığı için çoğu zaman daha çok elektrik sarfiyatı, su sarfiyatı, gaz sarfiyatı var. Yani faturalar artmış vaziyette. Bütün bunlara ek olarak Almanya'da elektriğe ve gaza da son bir yıl içerisinde yine zam yapıldı. Vatandaş evde, mutfak tüketimi arttı. Fiyatlar çarşıda, pazarda da arttı. Daha çok tüketiyorsun, daha pahalıya alıyorsun. Şimdi hal böyle olunca biz bunları konuşunca diyoruz ki sosyal yardımlara da ciddi anlamda bir zam yapılmalı. Vatandaşın yaşam kalitesinin aşağıya düşmemesi sağlanmalı. Yine ben bu yorumları yaparken birileri Türkiye ile kıyaslıyor. Değerli izleyicilerimiz, ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Türkiye ile Almanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, İsveç'i, Norveç'i kıyaslamak da doğru bir yaklaşım değil. Türkiye ekonomisinin Almanya ekonomisine ulaşabilmesi için bir 50 yıl gerekiyor. O nedenle biz Türkiye'yi anlatmıyoruz zaten. Avrupa'da yaşayan, dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları şu anda dile getiriyoruz. Türkiye'de sorun yok mu? Var tabii ki. Her şey dört dörtlük mü? Hayır. Üstüne üstelik ana vatanımız, canımız, ciğerimiz olan Türkiye'miz şu sıralarda yangın belasıyla uğraşıyor. Turizmden yıllık 50 milyar dolar civarında gelir elde ediyor Türkiye. Geçen yıl bu %20'ye kadar düştü. Bu yılda özellikle tatil yörelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle pek çok işletme şu anda yarı yarıya hizmet veriyor. %50. Tabii işletmelerin de suçları var. Ayrı bir şey. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Türkiye ekonomisiyle Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin ekonomisini kıyaslamak doğru olmayacaktır. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın. Bizler bunları şunun için anlatıyoruz. Diyoruz ki Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız herhangi bir Almanya'daki televizyon kanalında, gazetesinde, internet sitesinde ya da bir YouTube kanalında maalesef bunları konuşanları göremiyor. Biz bunları anlattığımızda da birileri inanmakta zorluk çekiyor. Çünkü bugüne kadar hiçbir şekilde hiç kimse bu tür eleştiriler yapmadılar. Her şeyin dört dörtlük olduğunu söylediler. Açın bakalım Almanya'daki devlet televizyon kanallarını. Bu koronavirüs döneminde yapılan
başarısızlıkları, hataları anlatan bir tane yayın var mı? Bir tane gazeteci var mı? Hayır, yok. Gazetelerde bile bunlar doğru düzgün haber olmuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de on binlerce kişi sokaklara döküldü. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ettiler. Baktığımızda bu yayın kuruluşlarında yalandan birkaç tanesi verdiler. Detaylı bir şekilde bu insanlar ne istiyor? Amaçları ne? Neden sokaklara çıktılar? Almanya'da, Berlin'de insanlar neden sokaklara indiler? Bunun analizini yapan çok az sayıda insan var. Ama baktığımızda bağımsız medya, bağımsız gazetecilik naraları atıyorlar. Bunu da geçtik. Almanya'da bu devlet kanalları için, RTL için, ZDF için, Almanya'nın devletine ait olan yayın kuruluşları için, radyosu, osu busu için sizlerden vergi almıyorlar mı? Televizyon vergisi ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. Haber alma hakkınız yok mu? Var. Ama ne yapıyorlar? Haberleri üstünü kapatarak, aslında konuşulması gerekenleri saklayarak yayın yapıyorlar. Şimdi biz de bunları konuşunca, anlatınca birilerine garip geliyor. Diyorlar ki olur mu böyle şey? Oluyor işte bak. Anlatıyoruz. Diyoruz ki sosyal yardımların arttırılması gerekiyor diyoruz. Emekliler Almanya'da kan ağlıyor diyoruz. Almış oldukları emekli maaşları yetmiyor. Eğer sosyal yardımlar olmasa pek çoğu, hepsi için söylemiyorum. Ama geneli için bu maaşlarla geçinebilmek mümkün değil. Şimdi Almanya'da değerli izleyicilerimiz enteresan bir durum var. 68 yaşında emeklilik konusu konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdi yeni bir gelişme var. Federal Meclis'te milletvekilleri şunu konuşuyor. Diyorlar ki emeklilik Almanya'da 70 yaşında olsun diyorlar. Ben bu haberi gördüğümde, duyduğumda şunu söyledim. Mezarda emeklilik hayırlı, uğurlu olsun. Bu sadece Almanya için geçerli değil. Avrupa'nın pek çok ülkesinde emeklilik yaşının arttırılması şu anda tartışılıyor. Hollanda'da da var, Fransa'da da var. Şimdi baktığımızda o zaman şunu görüyoruz, gözlemliyoruz. 70 yaşına kadar sen bu insanları çalıştıracaksın. Sonra 3 kuruş emekli maaşı vereceksin. Sonra kendinin kölesi yapacaksın. Ne demek kendinin kölesi? Sosyal yardımlarla yaşamasını sağlayacaksın. Madem sosyal yardımlara muhtaç senin emeklin 70 yaşına 65 yaşına kadar çalışmış, insanca senin eline bakmadan, yani sosyal yardım almadan bir emekli maaşı vereceğine sen emeklilik yaşını yukarıya çıkartıyorsun. Çünkü çok emekli var. Bütçede açık oluşturuyor sizin kafanıza göre. Emeklilere verilen maaş boşa verilen para olarak görüldüğü için 70'e çıkartılmaya çalışılıyor. Ama bu insanın 65-70 yaşına kadar çalıştığını hiç kimse hesap etmiyor. Çünkü şöyle bir psikoloji var devleti yönetenlere. Hep ver, hep ver. Alma, alma yok. Hep verme. Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimiz. 70 yaşında emeklilik demek mezarda emekliliğin ilk işareti demektir. Yani emekliler, bu anlattıklarım bakın sadece emekliler için değil, şu anda çalışan ve ileride emekli olacak gençler için, orta yaşlılar için, kadınlar için, erkekler için de geçerli bu anlattıklarım. Bunun anlamı şu. Diyorlar ki biz kimseye emekli maaşı vermek istemiyoruz. Ya sen bir insanı 70 yaşında emekli edersen bu insana en fazla herhalde Allah uzun ömürler versin de 10-15 yıl emekli maaşı vereceksin. O aradaki şu anda 65 olan 5 yıl daha arttırıldığında o 5 yılı da kar olarak görüyor devlet. Alman nüfusunun %24'ü değerli izleyicilerimiz emekliler. Yani ileri yaş grubu. Bu insanların işte bakımları, hastane giderleri, işte yurtlar var biliyorsunuz. İleri yaşları, yaşlıların bakım evleri vesaire bu masraflarını ödemek istemiyorlar.
Sigortalara baktığımızda Alman sağlık kasalarına vesaireye baktığımızda da belirli hastalıklarda maalesef ödeme yapmak istemiyorlar. Pek çok kişiyi ölüme terk etmiş vaziyetteler. Avrupa'nın hemen hemen her noktasında böyle. Geçmiş yayınlarımızda ben bunları anlattım. Beni takip edenler bilir. Dedim ki sigorta para ödemek istemiyor sağlık kasaları. Devlet emekli maaşı ödemek istemiyor. Kısacası ileri yaş grubunun bir an önce vefat etmesini istiyor. Yaşlı bir nüfus, beraberinde getirmiş olduğu sorunlar, ekonomik külfet, onlar öyle söylüyor, ekonomik külfet diyor. Hal böyle olunca da emeklilik yaşını 70'e çıkarmak istiyorlar. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Bazı izleyicilerimiz diyor ki sen Türkiye'deki emeklilere bak diyor. Evet, Türkiye'deki emeklilerimizin durumu çok kötü. Hepsi için değil ama çoğu çok kötü. Türkiye'de emekli maaşı ortalaması 1800 lira. 180 euro bile değil. Bunu biliyorum. Ama ben Avrupa'yı konuşuyorum şu anda. Birileri yorum yapıyor. Bırak sen onların keyfi yerinde. Arkadaşlar inşallah herkesin keyfi yerinde olur. Ben zaten bunu istiyorum. Avrupa'da yaşayan, emekli olan ya da emekliliği bekleyenlerin bir kısmı şunu yapıyor ve yapacaklar. Yılın 6 ayını Türkiye'de geçiriyorlar. Niye? Almış oldukları emekli maaşıyla Avrupa ülkesinde geçinemedikleri için Türkiye'ye gidiyorlar. Euro yüksek. Almış oldukları bu emekli maaşıyla Türkiye'de daha rahat geçiniyorlar. Karı koca emekliyse bir şekilde Türkiye'de çok rahat bir hayat yaşayabiliyorlar. Eğer Türkiye'de de evi varsa değerli izleyicilerimiz Avrupa'ya göre daha iyi bir hayatı, istediklerini yiyorlar, içiyorlar vesaire. Daha iyi bir hayatı yaşıyorlar. Bu neyi gösteriyor bize? Avrupa'da emekliye verilen maaşların yetersiz olduğunun bir diğer göstergesi. Tabii ki vatan hasreti ayrı bir şey. Türkiye'de yaşamak isteği ayrı bir şey ama işin bir de ekonomik boyutu var. Bakın ben, bizi takip edenler bilir, zaman zaman sokak röportajları yapıyorum. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla konuşuyorum. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Fatih Bey, biz Türkiye'deki insanların almış oldukları emekli maaşlarıyla nasıl geçindiklerini bir türlü anlayamıyoruz diyor. Kısaca anlatayım ben. Hani Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslıyoruz ya bazen. Her konuda değil ama. Diyoruz ki Türkiye'de bulunan emeklilerin pek çoğunun bankaya borcu var. Kredi almış, kredi borcu var. Kredi kartını kullanıyor çünkü para yetmiyor. Almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyor. Hal böyle olunca da hepsi borç bataklığının içerisinde. Pek çok emeklimizin Türkiye'de 2 ya da 3 tane kredi borcu var. Eşinden, dostundan, çocuklarından yardım alarak geçinebiliyor. Hele bir de Türkiye'de bir emekli eğer kiracıysa ve başka bir geliri yoksa yaşayan bir ölü demektir. Evet, kusura bakmayın, ekonomik olarak yaşayan bir ölü demektir. Emekliler dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de almış oldukları maaşlarla ne alıyorlar? Sadece ve sadece gıda ürünleri alıyorlar. Gıda ürünleri son bir yıl içerisinde Türkiye'de en az %30 civarında arttı. Ama emekli maaşlarına son yapılan Temmuz zammı %6,75. Ortalama maaş 1800 lira Türkiye'de emekli maaşı. Bu parayla bankaya borcunu mu ödeyeceksin? Kiranı mı ödeyeceksin? Evinin mutfak ihtiyacını mı karşılayacaksın? Ne yapacaksın? Türkiye'de en ucuz etin kilosu şu anda 85-90 lira. Emekli almış olduğu bu maaşla sizce et, kıyma, tavuk neyse işte alabilir mi? En ucuz tavuğun kilosu şu anda 25 ile 30 lira arasında. Eskiden insanlar tavuk alırdı ama özellikle bir koronavirüsten sonra Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de fiyatlar aldı başını gidiyor. En ucuz marketler, yani Almanya'daki Aldi gibi, Türkiye'de BİM, A101, Şok marketler var biliyorsunuz. Bu marketler bile lüks oldu. Almanya'da Aldi de lüks oldu. O diğer marketler de lüks oldu. Artık ucuz market yok. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Eskiden vatandaş bu BİM'e, A101'e
gittiği zaman diğer daha büyük marketlere göre daha az para ödüyordu. Ama şimdi baktığımızda Avrupa'da ucuz market olarak bilinen marketlerdeki fiyatlar nasıl arttıysa Türkiye'de de arttı. Bir de Türkiye'de ve Avrupa'nın pek çok noktasında fırsatçılık durumu söz konusu. Ya bahçede yetişen maydanoza bile son bir yıl içerisinde %50 zam yapmışlar. Çiftçiye soruyoruz. Sen para kazanıyor musun? Hayır, kazanmıyorum diyor. Kim kazanıyor? Marketler kazanıyor. Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de kartel durumu, marketlerin kartel durumu, tekel oluşturmuşlar. Fiyat bu diyorlar. Biz bu fiyata satarız diyorlar. Nereye gideceksin? Gidecek yerin yok. Mecburen alacaksın. Yani birileri bir şey üretiyor. Mesela arabaların fiyatları uçtu Türkiye'de. Evlerin fiyatları uçtu. Tamam, hadi diyelim ki arabalar euro ile, euro arttı, fiyatlar arttı. Kardeşim, maydanozun nesi euro ile da sen %50 zam yapıyorsun? Merak ediyorum. Su Avrupa'dan mı geliyor? Suyu euro ile mi alıyorsun? Maydanozun tohumu Amerika Birleşik Devletleri'nden mi geliyor? Kanada'dan mı geliyor? Avustralya'dan mı geliyor? Nereden geliyor? Bu kadar fiyatı arttırmanın gerekçesi nedir? Bir kişi bana söylesin. İşte biz buna fırsatçılık diyoruz. Emekli, dar gelirli vatandaş maaşını aldıktan bir hafta sonra cebinde 5 kuruşsuz kalıyor. Markete gidip et alması imkansız diyoruz. Tavuk pahalı. Sebze meyve yesin diyoruz. Domatesin kilosu şu anda Türkiye'de 6,5-7 lira. Geçen yıl 3,5 liraydı. Şimdi birileri bunu fırsata çevirmiş vaziyette ve maalesef değerli izleyicilerimiz, hayat Avrupa'da olduğu gibi bizim ana vatanımızda da her geçen gün daha da zorlaşıyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onun için diyoruz ki Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Norveç'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da ve dünyanın daha pek çok ülkesinde yaşayan vatandaşlarımız gerçekten eğer dar gelirliyse önümüzdeki günlerde onları daha büyük sıkıntılar bekliyor. Birileri bütün dünyadaki bu dengeyi aynı anda nasıl bozabilir, nasıl fiyatları yukarıya çıkartabilir? Bu bir tesadüf mü? Bununla ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Sizden ricam şu, bu yayınımızın altına bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi ifade ediniz. Çünkü anlatıyoruz, diyoruz ki fiyatlar bunlar. Son bir yıl içerisinde bu kadar arttı. Devletler bir şekilde vatandaşa yardım etmek istemiyorlar. Şimdi bunu anlatıyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz. Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan. Dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyoruz. Yani ben Papua Yeni Gine'yi anlatmıyorum. Kenya'yı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni, Nijerya'yı falan anlatmıyorum. Gelişmiş ülkeleri anlatıyorum. 100 yılda bir görülen böylesine zor bir dönemde vatandaşına yardım etmeyeceksin de ne zaman yardım edeceksin? Çocuk parası 100 euro dediler, yalandan bir para veriyorlar işte. 100 euro dediler, o kadar, bir sefere mahsus. Markette, çarşıda fiyatlar %30 artmış. Sosyal yardımlar yerinde sayıyor. Şimdi Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi şu anda yardım etmeyecek. Ne zaman yardım edecek gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın. Videomuzun altına yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca değerli izleyicilerimiz, bizlerin daha geniş kitlelere ulaşması için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayını eğer beğendiyseniz lütfen like yapın, beğenin ve kanalımıza abone olun. Varsa bir eksikliğimiz lütfen onları da yazın. Memnun oluruz. Eleştiriye her zaman açığız. Saygı, sevgi içerisinde, küfür, hakaret olmadan sonuna kadar bizi eleştirebilirsiniz. Size saygı duyarız. Ayrıca teşekkür ederiz. Abone olmak ücretsiz. Like yapmak bedava zaten. O da ücretsiz. Sizden ricamız bu değerli izleyicilerimiz. Bazı izleyicilerimiz yine bize soruyorlar size nasıl katkı sunabiliriz diye. Videonun altında ya da canlı yayınlarımızda altta katıl butonu var. Ona basarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden bizi destekleyen tüm izleyicilerimize, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımızda yine sohbet yapmış olduğunuz yerde, sohbete yazı yazmış olduğunuz yerin sağında bir dolar işareti var. Ona basarsanız
Orada süper sticker diye bir sekme var. Ona da basıp bize katkı sunabilirsiniz. Bize katkı sunan bugüne kadar tüm izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizlerin katkısı sayesinde. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bugüne kadar aşı olabilme imkanı olan davet gönderilenlerin sadece %53'ü 2 doz aşısını oldu. %62'si ise sadece tek doz aşı oldu. Saygıdeğer izleyicilerimiz, tablo bize şunu gösteriyor. Almanya'da nüfusun yaklaşık %50'si aşı olmak istemiyor. Bu nedenle aşılama merkezlerinin pek çoğunun kapatıldığı, aşılama merkezlerin bir kısmının ise günde sadece birkaç kişiye aşı yaptığı yönünde de bilgiler haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. Ancak ülkenin aşıya yaklaşım politikasına baktığımızda devlet herkesin bir şekilde aşılanmasını istiyor. 2 doz, şimdi 3 doz, 4 doz vesaire gibi pek çok tartışma var. Devletin genel politikası herkesin aşı olması. Şimdi bununla ilgili olarak da şu anda bu aşılama oranını nasıl %95'lere, %98'lere çıkartırız diye çok ciddi bir tartışma durumu söz konusu. Federal Meclis'te bu konu gündeme getiriliyor. Hatta koronavirüsten kurtulmanın en kolay ve ucuz yolu olarak ise aşı olanlara 1000 euro bonus, yani bir hediye çeki verilmesi durumu da şu anda Berlin'de Federal Meclis'te tartışılan konular arasında. Bakalım detaylar neler? Ülke nüfusunun 4 katı aşısı olan Almanya'da insanlar aşı yaptırmıyor. Almanya şimdi aşı olana 1000 euro hediye çeki vermenin telaşında. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef şöyle bir tablo var. Bir diğer önemli noktada, hani buna baktığımızda insanların pek çoğu bu rakamlara göre güvenmiyor. Güven sorunu var. Yani biz şu aşılar şöyle böyle demiyoruz. Bilim insanı değiliz biz. Yani doktor değiliz, hekim değiliz. Bu doktorların yapmış olduğu açıklamalar ve sizlerin vereceği kararla ilgili bir şey. Yine bazı izleyicilerimiz soruyor. Diyor ki olalım mı olmayalım mı? Arkadaşlar, bunun kararını ben veremem. Ben kendimle ilgili karar verebilirim sadece. Bunun kararını kişinin kendisi vermesi gerekir. Zaten yayıncılık etiği açısından benim böyle bir şey söylemem de kesinlikle doğru değil. Ben gazeteciyim, doktor değilim ya da bu aşıyı bulan kişi değilim. Sıradan bir insanım ben. Hal böyle olunca bu sorularınıza cevap verebilmem gibi bir durum söz konusu değil. Almanya'da 119 milyon BioNTech, 78 milyon Moderna, 56,3 milyon AstraZeneca ve 36,7 milyon Johnson & Johnson aşısı bulunuyor. Şu anda ülkede nüfusun 4 katı kadar aşı var. Bu sayı daha da artacak ve yeni aşılarla ileride 1 milyar doza kadar çıkabilecek. Şimdi bakın, bunun anlamı şu aslında. 1 milyar doz bedava değil bu aşılar. Baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Herkesi en az 4 doz aşı yapmak istiyorlar. Anlaşılan bu. Rakamlar bu çünkü. 1 milyar doz aşı arkadaşlar. Korkunç bir rakam, korkunç bir maliyet. Bunun taşınması, saklanması, vurdurulması hepsi para bunların arkadaşlar. Yani 1 milyar dozu hiç kimse havadan atmıyor. Bu kadar aşıyı birileri bedava da vermiyor. Hal böyle olunca devletler kasalarından ciddi miktarda bir parayı buraya ayırıyorlar. Ve diyorlar ki bizim bu işten kurtulmamızın tek bir yolu var: insanların aşı olması. Ama değerli izleyicilerimiz, ülke nüfusunun yaklaşık %50'si aşı oldu, davet gönderilenlerin geri kalan kısmı olmadı. Neden olmadığının araştırılması gerekiyor. Buna bakılması gerekiyor. Şimdi aşı olmayanlara değerli izleyicilerimiz 1000 euro para verilmesi masaya yatırılmış durumda. Rakamlar, yani bu aşılanma oranları bu noktada kalırsa önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir açıklama ben bekliyorum.
Şunu söyleyebilirsiniz. Yaklaşık 40 milyon kişiye 1000'er euro verilir mi diyebilirsiniz. Arkadaşlar, hükümetin politikası bu. Bu işten kurtuluş olarak bunu görüyorsa bunu verirler. Ha yok biz bu işi açma, kapama, kısıtlamalar vesaire bunları devam ettirelim diyorsalar vermezler. 1000 euroyu alıp takla atarak, uçarak aşılama merkezine gidecek milyonlarca insan var. Önemli olan para diyenler çok. Bunu kabul edelim. Hiç alınmaca yok. Doğruya doğru. Şimdi bu aşılama oranlarını arttırmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir uygulama yapıldı. 500'er dolar para verildi. Bununla ilgili olarak da eğer 1000'er euro para verilirse Almanya'daki aşılama oranının %90'a çıkacağı öngörülüyor. Bununla ilgili üniversiteden bir açıklama var. Bir üniversite bununla ilgili çalışma yapmış, insanların psikolojik tavırlarını merak etmiş ve insanlara sormuş. Demiş ki 1000 euro alırsan aşı olur musun? Evet, %90'ı aşı olabilirim ya da aşı olmayı tekrar gözden geçirebilirim, düşünebilirim demiş. Yine Almanya'da Duisburg şehrinde bir aşılama ekibinin hamburger ve cipsli etkinliği yararlı oldu. Yüzlerce kişi bedava yiyecek almak için o gün aşı kuyruğuna girdi. Bu durum farklı projeleri de gündeme getirdi. Düşük aşılama rakamları sonbaharda birçok kişinin birçok haktan yararlanamaması demek. Yani yeni kısıtlamalar gelecek. Diyecekler ki aşı olmayanlara şunu yapamazsın, şuraya gidemezsin, şunu yapmak zorundasın yoksa senin işine son veririz gibi haberler gelmeye başlayacak. Bunlarla beraber yani aşı olmayanları sıkıştırıp üzerine bir de para verdiğin zaman ülkenin nüfusunun yaklaşık %90'ının aşılanması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi yine sucuk ızgara etkisini gösterdi ve sadece bir merkezde o gün beklenenin 2 katı aşı yapıldı. Nürnberg'de aşı olana kahve ve pasta sözü ya da yerine 2 euroluk hediye çeki verildi. Bu da aşılamayı arttırdı. Almanya şimdi yeni kampanyalar düşünüyor deniliyor haberde. Şimdi bakın 2 euro hediye çeki veriyorlar. Aşılanma sayısı artıyorsa 1000 euro hediye çeki verilirse sanıyorum takla atarak uçarak gidenlerin sayısı artacaktır. 1000 euro iyi para. Dünyanın her yerinde iyi para. Hal böyle olunca hükümet vatandaşlarının aşılama oranını arttırmak için bu yola girebilir mi? Girebilir. Çünkü şu anda bakın değerli izleyicilerimiz bana soracak olursanız insanların güvenmediği açık bir şekilde ortada. Aşılar çıkmadan önce ne diyorlardı? Bu işin çözümü diyorlardı. %90 koruyuculuk özelliği var diyorlardı vesaire diyorlardı. Aşılar piyasaya çıktıktan sonra görüyoruz ki bu açıklamalar yok. İnsanlar yapılan açıklamalarla tatmin olmuyorlar. Güvenmiyorlar. Çünkü daha önce aşı sıkıntısı vardı. Şu anda açıklanan rakamlara göre Almanya nüfusunun 4 katı oranında aşı mevcut. Buna rağmen yani aşının olmasına rağmen aşı merkezleri kapatılıyor. Kapasitelerinin çok çok altında çalışıyor. Çünkü insanlar gidip aşı olmuyorlar. 1000 euro verildiğinde bana soracak olursanız Almanya 3-4 ay gibi kısa bir sürede nüfusunun evet %90'ını aşılar. Görünen tablo bu değerli izleyicilerimiz. Çünkü paradan başka şu anda bana soracak olursanız bu %53 olan aşılama oranını arttırmayacak hiçbir güç yok. İnsanlar olmuyorlar. Aşı var, aşılama merkezleri var, bedava ama gitmiyorlar. Para bir tetik görevi, bir doping görevi görecektir diye ben de düşünüyorum değerli izleyicilerimiz. Parayı alırsın, almazsın, gidersin, gitmezsin, olursun, olmazsın. Bu yine bizi izleyen siz değerli izleyicilerimizin vereceği karar. Benim değil. 1000 euro özellikle dar gelirli alt kesim gelir olarak alt kesimde bulunanlar için büyük para. Eminim ki bugüne kadar gitmekte imtina edenler aşı olmayanların çok büyük bir kısmı eğer 1000 euroyu alır cebine koyarsa uçarak bu aşılama merkezinin kapısını çalacaktır. Selamun aleyküm ben geldim. Ben zaten aşı olacaktım ama işte kısmet olmadı deyip 1000 euroyu cebe koyup ondan sonra
sabaha kadar bana aşı vur diyenler olacaktır. Şimdi zaten biliyorsunuz 3. doz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 konuşuluyor. Hadi bakalım diyecekler. Bana aşıyı vur diyenlerin sayısı artacaktır. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da aşı olmayanları köşeye sıkıştırma yöntemleri tek tek hayata geçiyor. Şimdi bir son dakika gelişmesi haber merkezimize geldi. Bu gelişme şu. Korona testleri biliyorsunuz ücretsiz. Bu testlerden artık ücret alınacak. Kimlerden alınacak? Aşı olmayanlardan alınacak. Yani aşı olmayanlara diyorlar ki aşı olmuyor musun kardeşim sen? Test mi yaptıracaksın? Kafanda şüphe mi var? Hasta mısın? Koronadan mı şüpheleniyorsun? O zaman para vereceksin diyorlar. Bakalım gelişmenin detayları neler? Almanya'da korona aşısı olmayanların test ücretlerini kendi cebinden ödeyecekleri açıklandı. Bild gazetesinde konuyla ilgili yer alan habere göre federal hükümet Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Federal Maliye Bakanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı bu konuyla ilgili olarak şimdiye kadar ücretsiz yapılan korona testleri aşısı olmayanlar için ücret geçerli olacak açıklamasını yaptı. Yeni uygulamaya göre aşı zorunluluğu bulunmayan gençler dışında aşı yaptırmamış herkes PCR ve hızlı test ücretlerini kendi ceplerinden ödeyecekler. Yine değerli izleyicilerimiz, söz konusu test ücretlerinin PCR için 50-60 euro civarında, hızlı testin ise 10 euro civarında olması bekleniyor. Şimdi bakın saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere pek çok Avrupa ülkesinde marketlerde bu hızlı testler, antijen testleri denilen hızlı testler satılmaya başlandı. Satılıyor da zaten uzun bir zamandır. İnsanlar beşli set halinde satılan bu testlere yaklaşık 23-24 euro civarında bir para ödüyor. Ve şu anda pek çok markette zaten yok satıyor. Yani insanlar hücum etmiş vaziyetteler. Baktığımızda işin ekonomik boyutunun gerçekten önüne geçilemez bir şey olduğunu görüyoruz. Korkunç paralar. Sanki markette ekmek satıyormuş gibi insanlar hücum ediyorlar. Düşünsenize beşli test bir ailede eğer 4-5 kişi yaşıyorsa bunlardan 4-5 tane alıyorlar. Bir hafta, 10 gün, 15 gün ya da bir ay kullanıyorlar. Bakıyorlar, test yapıyorlar. Bir de psikolojik bir durum. Acaba burnu aksa insan diyor ki acaba ben korona mı oldum diyor. Dur bir test yapayım diyor. O dur bir test yapayım diyor. Peynir ekmek gibi tüketiliyor. Şimdi dev bir ekonomi. Bir de işin içerisinde değerli izleyicilerimiz aşı olmayanlara ücretli bir şekilde bu testlerin yapılacağı haberi çıktı. Önümüzdeki günlerde de hayata geçecek. Bu artık kesin bir şekilde ortada. Bakın o zaman insanlar yine aşı olmaya gidecekler. Bu dertten kurtulalım diyecekler ve aşı olmaya gidecekler. Almanya'da federal hükümetin vatandaşlar için ücretsiz olan hızlı koronavirüs testlerine şimdiye kadar yaklaşık 4 milyar euro ödeme yaptığı belirtildi. 4 milyar euro. Tabii ne yapıyorlar? Devlet de bu parayı ödemek istemiyor. 4 milyar euro iyi para. Federal Sosyal Sigorta Dairesi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre hükümet tarafından laboratuvar harcamaları için 782 milyon, hızlı testlerde kullanılan temel malzemelere 1 milyar 84 milyon, daha çok eczaneler üzerinden yürütülen test uygulamaları için 1 milyar 75 milyon euro ödeme yapıldı. Ayrıca çeşitli yardım kuruluşlarında yapılan testler için de 74 milyon euro harcamada bulunan federal hükümetin toplamda 3,7 milyar civarında olan test maliyetinin tamamını üstlendiği ifade edildi. Test masraflarının olağanüstü artması üzerine federal hükümet başta aşı olmayanlar olmak üzere Ekim ayından itibaren ücretli hale getirmeye karar verdi. Hükümetin kararına göre sosyal yardım kurumları testleri ücretli yapma yerine vatandaşları aşılar konusunda daha duyarlı olmaya davet eden kampanyalara ağırlık verilmesi istendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Yardım Kurumları Birliği Başkanı, aşı olma imkanı olmayan ve STİKO tarafından aşı önerisi bulunmayan kişilere ücretsiz aşıların, testlerin devam etmesi istendi. Yani değerli izleyicilerimiz, durum şu: vakalar artıyor,
Testler artıyor doğal olarak, çünkü vakalar arttığında paralel olarak yapılan testler de artıyor. Devlet şunu söylüyor: ne bize aşı parası ödetin ne de test parası ödetin diyorlar. İkinci level'a geçilirse, bu miktarlar, harcamalar artarsa, aşılama oranı da bir şekilde yükselmezse şunu söyleyecekler. Diyecekler ki kardeşim, biz bu paraları ödemiyoruz. Bu açıklama zaten bu. Yani Ekim ayı itibariyle testler, aşı olmazsan paralı. Aşı olursan sorun yok diyor. Çünkü devletin genel politikası herkesin aşılanması. İnsanları aşılamaya teşvik ediyorlar. Aşılar paralı olur mu? Bana soracak olursanız olmaz. Eğer aşıları paralı yaparsalar hiçbir Allah'ın kulu gidip aşı olmaz. Çünkü mevcut şartlar içerisinde şu anda Almanya'da tek doz aşı olanlar %67, çift doz aşı olanlar %53. Yani rakam %53'te kaldı. Bir de bunu kalkıp sen paralı yaparsan tabii ki hiç kimse aşı olmayacak. Profesör Doktor Uğur Şahin geçtiğimiz günlerde bu BioNTech aşısını bulan kişi, biliyorsunuz, bir açıklama yaptı. Dedi ki 6 ayın sonunda aşı olanlarda antikor üretim seviyesi düşüyor. Yani aşı etkisini azalıyor. Hal böyle olunca da yeni 3. doz aşıyı olmak gerekiyor dedi. Şimdi bir de bu bize şunu gösteriyor: Almanya ya da diğer ülkeler daha 2 doz aşıyı nüfuslarının yarısına yapamadılar. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7 ölene kadar aşı diyorlar. Ne olacak? Rakamlar düşecek. Bunun tek bir çözümü var. Yine federal mecliste konuşulan, aşı olanlara 1000 euro hediye çeki verilmesi gibi bir durum söz konusu. Parayı verirseler millet koşarak, uçarak, takla atarak aşı olmaya gider. Tüm kampanyalara rağmen, tüm sıkıntılı günlere rağmen ülke nüfusunun sadece %53'ü çift doz aşı olmuş. Yani davet gönderilenlerin %50'si, yaklaşık %50'si aşı olmak istemiyor. Bir güven sorunu var. Bana soracak olursanız devletlerin, hükümeti yönetenlerin mutlak surette bu insanların neden aşı olmak istemediğinin üzerinde durması gerekiyor. Bu sadece Almanya'da değil. Avrupa'nın, dünyanın pek çok noktasında böyle. İnsanların kafasında bu aşılarla ilgili çok ciddi soru işaretleri olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz, içinde bulunduğumuz yılın başında, hatta geçen yıl Aralık ayında, son ayında, bu aşıların bu işten kurtulmak için en büyük çare olduğunu bilim insanları açıkladılar, söylediler. Bütün bunlara rağmen aşılar piyasaya çıktı. İlk zamanlar aşı sıkıntısı vardı. Ama şimdi bakıyoruz, Almanya nüfusunun 4 katı kadar Almanya'da aşı var. Aşılama merkezleri açıldı ama %50'si kapatıldı. Aşılama merkezlerinde günde birkaç kişiye aşı yapan yerler var. Yani insanlar gitmiyorlar. Aşı olmasına rağmen, davet gönderilmesine rağmen maalesef böyle bir tablo var. Bence hükümetleri yönetenlerin bu insanların neden gitmediğini araştırması gerekiyor. Yani kafalarındaki soru işaretlerinin neden oluştuğunu, bu soru işaretlerinin cevaplarının neler olduğunu uzmanlar vasıtasıyla açıklaması gerekiyor. Aşı protestoları dünyanın her noktasında artıyor. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine bu ekrandan ben size anlatmıştım. Berlin'de on binlerce kişi sokaklara döküldü. Alınacak olan tedbirleri protesto etti. Yaklaşık 600 kişi polis tarafından gözaltına alındı Berlin'de. Baktığımızda huzursuz insanlar da var. Sokaklara dökülüyorlar. Bir problem var arkadaşlar. Bunun yönetiminde, bu sürecin yönetiminde sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. Güven sorunu var. Şimdi bu sorunları atlatmadan, insanların kafası berraklaşmadan, şeffaflaşmadan maalesef bu rakamları %53'ten %70'lere çekmek mümkün değil. Para verirsin, 1000 euro hediye çeki verirsin, %95'e çıkar. Buna inanıyorum ben. Ama onun dışında maalesef değerli izleyicilerimiz, Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde tablo bu. Yunanistan'da da böyle. İspanya'da da böyle. İtalya'da da böyle. Sırbistan'da da böyle. Bulgaristan'da da böyle. Yani tablo bütün ülkelerde hemen hemen aynı.
maalesef insanların kafalarındaki soru işaretleri aylar geçmiş olmasına rağmen, aşılarla ilgili Ocak ayında başlandı. Yaklaşık 8-9 ay geçmesine rağmen maalesef cevap bulabilmiş değil. Önümüzdeki günlerde eğer 1000 euro hediye çeki verirseler o zaman diğer Avrupa ülkeleri de harekete geçer. Parayı al, aşıyı ol kampanyası başlarsa o zaman olur. O zaman millet koşa koşa gidip aşı merkezlerine ben aşı olmak istiyorum, aşıyı çok seviyorum, aşısız yapamam deyip kolunu açıp uzatıp aşıyı olur. Parayı vermezseniz ben öyle anlıyorum, aşı olanların bu oranını yükseltemeyeceksiniz. Parayı veren düdüğü çalır, halkının %95'ini aşılar. Bana soracak olursanız devletin politikası zaten bu. Yanlış da olsa para konusu, ben doğru demiyorum. Yanlış da olsa insanların paraya olan ihtiyacından dolayı uçarak, koşarak bu insanlar aşı olurlar. Çoğu olur. Sakın hani sizleri tenzih ederim, yanlış anlamayın. Ama çoğu insan olacağını biliyorum ben. 1000 euro güzel para. Vatandaşın geliri azsa, almış olduğu sosyal yardım haricinde hiçbir geliri yoksa 1000 euro toplu bir şekilde güzel para diyecek ve bir aşı aşığı haline gelecek. Şu anda Almanya Federal Meclisi'nde bu konu konuşuluyor. Bu rakamı biz nasıl arttırabiliriz tartışmaları var. Pek çok kişi parayı verelim, bu dertten kurtulalım mantığında. Parayı ver, aşıyı yap. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler duyacağız. 1000 euro belki 1500 euro olacak. Bilemiyoruz. Çünkü devletler, hükümet yöneticileri diyecek ki kardeşim biz kapatıyoruz, şu kadar zarar yapıyoruz. Şu işte aşıya şu kadar para ödüyoruz. Teste şu kadar para ödüyoruz. Gelin verelim. Bu rakamları arttıralım. Bu işte vergi kaybımız ortadan kalksın. Dükkanları, iş yerleri kapatanlardan aldığımız vergiler düşmesin. İş açma kapama ile ilgili değer kaybımız ortadan kalksın gibi daha pek çok şeyi kar zarar hesabı yaparak ortaya koyacaklar. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen sizlerden ricam şu yayınımızın altına, videomuzun bu altına yorumunuzu yapınız. Eğer beğendiyseniz de bu yayınımızı beğenirseniz çok memnun oluruz. Beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Eğer Emekli TV'ye hala abone olmadıysanız da abone olmanızı istirham ediyorum. Sizlerin abone olması ve yayını beğenmesi demek bizim daha çok büyük kitlelere ulaşmamız anlamına geliyor. Ücretsiz, bedava, tık yapıyorsun, beğeniyorsun, tık yapıyorsun, abone oluyorsun. Memnun oluruz. Çok çok teşekkür ediyorum şimdiden bize destek olanlara. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da çok büyük bir kavganın fitili ateşlenmiş vaziyette. Almanya daimi aşı komisyonuyla hükümet birbirine girdi. Peki neden? 12 yaşın üzerindeki tüm çocukların aşılanması gerektiğini Federal Sağlık Bakanı açıkladı. Ama daimi aşı komisyonu buna onay vermedi. Yani hükümet sürü bağışıklığı kazanabilmek için mutlak surette 12 yaşın üzerindeki herkesin, çocukların da aşılanmasını istiyor. Ama maalesef ve maalesef bilim insanlarının açıklamasını, yani bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır, yanlış bir politika, yanlış bir uygulama açıklamasını hükümet göz ardı ediyor. Bakalım haberin detayları neler? Avrupa İlaç Ajansı EMA onay verse de Almanya'daki STIKO yani daimi aşı komisyonu bu konuda verilerin yetersizliğinden dolayı 12 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılması yönünde tavsiyede bulunmamıştı. STIKO, Alman Sağlık Bakanları Konferansı'nda çıkan tavsiye kararını Alman Sağlık Bakanları Konferansı'nda çıkan tavsiye kararına rağmen görüşünü değiştirmediğini açıkladı. STIKO Başkanı çocuk ve gençlerin aşılanmasının sürü bağışıklığına katkısı olmayacağını belirtti. Başkan, uluslararası çalışmalardan elde edilen aynı verilere dayanarak diğer ülkelerde farklı kararların alınmasının şaşırtıcı olmaması gerektiğini ifade etti. Kısacası şunu söylüyor başkan. Diyor ki 12 yaşın üzerindeki çocuklara
biz aşı yaparsak sizin hedeflemiş olduğunuz sürü bağışıklığıyla ilgili hiçbir adım atılmayacaktır diyor. Yani açıklanan bu. Ama Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn şunu söylüyor. Diyor ki hayır diyor, biz aşılayacağız diyor. Devam ediyor. Kurumun başkanı verilerin ve sonuçların değerlendirilirken ülkelerin şartlarına ve ön koşullarına bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. ABD örneğini veren başkan, ABD'de çok sayıda gencin aşılanmış olmasını, bu yaş grubundaki yetersiz beslenme, obezite ve diyabetin yüksek oranda olmasına bağlı olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri 12 yaş üstü çocukların ve gençlerin aşılanmasına başlamıştı. Virolog olan aynı zamanda kurum başkanı Mertens, çocuklara aşı yapılmasına konsantre olunacağına, başka stratejiler üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Alman Ev Doktorları Birliği Sağlık Bakanlarının kararını eleştirdi. Birlik Başkanı şunu söyledi. Daimi Aşı Komisyonu'nun yetkisini göz ardı eden bu karar aşı kampanyasına yardımcı olmaktan ziyade büyük bir belirsizliğe yol açabilir diyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'daki durum şu. Halkın sadece %53'ü 2 doz aşı olmuş vaziyette. Sadece %53. Yani davetiye gönderilen, gelin aşı olun denilen. Şimdi bu kadar düşük bir rakam, bana göre düşük bir rakam, böylesine büyük bir salgında insanlar sadece %52'i yani nüfusun yarısı gidip aşı oluyor, geriye kalan kısmı ise gitmiyor. Bu düşünülmeli, bu bir. İkincisi, bilim insanlarının olduğu bir komisyon diyor ki 12 yaşın üzerinde insanların aşı olması sürü bağışıklığını getirmeyecektir diyor. Ama diğer taraftan Federal Sağlık Bakanı diyor ki hayır diyor, biz 12 yaşın üzerindeki çocukların hepsini aşılayacağız diyor. Şimdi neden aşı olmuyorlar? Birkaç soru sorayım size. Ben bilim insanı değilim. Sıradan bir insanım ben. Sadece gazeteciyim, bu kadar. Ama bir gazeteci olarak sanıyorum soru sorma hakkım var. Soru şu. Bu aşılar insanlarda tam anlamıyla bir güven oluşturdu mu? İnsanların sadece %53'ünün aşı olmaya gitmesi aşılarla ilgili bir güven sorunu olduğunun göstergesi mi? Yine bizi izleyen çok sayıda vatandaşımız soruyor. Diyor ki bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra bu aşılarla ilgili olarak bir yan etki ortaya çıkabilir mi? Bilim insanlarının, Almanya Federal Sağlık Bakanı'nın önce bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Yani 12 yaşın üzerindeki çocukları aşılamaya çalışmak yerine mevcuttaki rakamı nasıl yükseltebiliriz? Yani aşılama oranını nasıl yükseltebiliriz? Bunun üzerinde çalışmalarının daha doğru bir adım olacağını ben de tıpkı Alman Ev Doktorları Birliği'nin başkanı gibi düşünüyorum. Diyor ki başkan, Daimi Aşı Komisyonu'nun yetkisi göz ardı edilmiştir. Aşı kampanyasına yardımcı olmaktan uzak bir yaklaşımdır diyor. Almanya'da aşı var. Ülke nüfusunun 4 katı kadar aşı var. Yakında 1 milyar doz aşı olacak ülkede. Yani aşı sorunu yok, tamam, anladık bunu. Ama insanlar aşı olmuyor. Aşı merkezleri bu nedenle pek çoğu kapatıldı, kapatılmaya devam ediyor. Bugüne kadar devlet aşılamaya yaklaşık 4 milyar euro para harcadı. Aşılara, aşılamaya. İşte merkezler açıldığı eczanelere vesaire yapılan ödeme yaklaşık 4 milyar euro. 3,7 milyar euro. Net rakam bu. Şimdi hal böyleyken Almanya'da aşılamayla ilgili zorunluluk olmamasına rağmen bir dayatma durumu söz konusu. Hükümet diyor ki bakın önümüzdeki günlerde şu denilecek. Şuraya giremezsin. Şunu yapamazsın. Göreceksiniz izin dönüşlerinde, özellikle tatil dönüşlerinde bunların hepsi teker teker hayata geçecek. Çünkü vaka sayısı artmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde artacak. Geçtiğimiz günlerde bakın değerli izleyicilerimiz, Almanya Başbakanlık sözcüsü şunu söyledi. Eğer rakamlar bu şekilde giderse
Eylül ayının sonunda günlük vaka sayısı Almanya'da 100.000 olmasını bekliyoruz diyor. Hastaneler dolacak dedi. Vaka sayısı artacak. İnsanlar çalışamayacak. İş yerlerinin pek çoğu yine kapanacak. Restoranların bir kısmı kapanacak vesaire gibi şeyler söyledi. Şimdi burada ortada bu aşılamayla ilgili, yönetimiyle ilgili ciddi bir başarısızlık durumu söz konusu. Halkın sadece %53'ü eğer aşı olmaya gittiyse, geriye kalan kısmı aşılanmadıysa önce hükümetin bunu düşünmesi gerekir. Yoksa 12 yaşın üzerindeki çocukları aşılayacaksın. Aşı olacak. Bilim insanları diyor ki bununla ilgili veri olmamasına rağmen siz neden böyle bir şeyin peşine düşüyorsunuz diyor. Bir dayatma yapıyorsunuz diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bilim insanları söylüyor Almanya'daki. Çünkü diyor ki 12 yaşın üzerindekileri aşılarsak sürü bağışıklığının olacağına dair bir bilimsel çalışma yok. Benzer uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri yaptı, sonuç alamadı diyorlar. Yorum değil arkadaşlar bunlar. Bunların kendi bilimsel çalışmalarını açıklıyorlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili tartışmalar hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü asıl cevap arayan soru şu. Bakın arkadaşlar, tek soru var. İleride bu aşıların herhangi bir beklenmeyen durumu ortaya çıkacak mı diye soruyor vatandaş bize. Bunun cevabını bilim insanları ve hükümet vermeli. 5 yıl sonrasını anlatmalı. Aşıyı bulan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Doktor Özlem Türeci eşi BioNTech'in sahiplerinden dediler ki 6 ay sonra vücut antikor üretme seviyesini düşüyor dedi. Yani aşının etkisi azalıyor dedi. Yeni bir aşı olacaksınız dedi. 3. doz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ölene kadar 6 ayda bir. Yani 5 yılın içerisinde 10 tane aşı olacaksın. 10 yılın içerisinde 20 tane aşı olacaksın diyor. Hesaplama bu. Ama bu açıklamalar belli ki dünyanın pek çok yerindeki insanları maalesef tatmin edebilmiş değil. Vatandaş diyor ki mezara kadar aşı mı olacağız? Bizi aşı bağımlısı mı yapacaklar? Bizi aşı manyağı mı yapacaklar? Ben videolarımızın altında görüyorum. Bu tür yorumları yapıyor vatandaş. Hal böyleyken kalkıp 12 yaşın üzerindeki çocukların aşı olmasının yolunu açmak, bana soracak olursanız, mevcut tabloyu değiştirmeyecek. Çünkü anne baba aşı olmaya gitmemiş, kendi çocuğunu ne diyecek? Git aşı mı ol diyecek. %53. Eğer siz aşı olmadıysanız gidip çocuğunuza aşı yaptırır mısınız? Aşı olmayla ilgili, çocukların aşı olmalarıyla ilgili kararı ebeveynleri, anneleri, babaları verecek. Anne baba aşı olmamış, rakamlar %53'te. Ne yapacaklar? Çocukların hepsi hadi gidin siz aşı olun. Bir bakalım size bir şey oluyor mu olmuyor mu, ona göre belki biz de oluruz mu diyecekler. Hangi anne baba kendisine aşı yaptırmamış olan anne baba çocuğuna aşı yaptırır? Bu kadar basit bir mantık. Almanya'da davet gönderilenlerin %50'si aşı olmaya gitmemiş. Sen 12 yaşın üzerindeki çocuklara aşılama yolunu açarak bu rakamı arttırmayı düşünüyorsun. Bana göre doğru bir yöntem değil. Önce aşı ile ilgili insanların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Açık bir şekilde ortada. Eskiden birkaç ay önce, atıyorum 5-6 ay önce aşı yoktu. Şimdi aşı var. Şu anda Almanya'da ülke nüfusunun 4 katı kadar aşı var. Ona rağmen aşı merkezleri kapatılıyor, giden yok. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Bu kararın ben izin dönüşü, tatil dönüşü hayata geçeceğini düşünüyorum. 12 yaşın üzerindeki çocukların aşılanma konusu, göreceksiniz önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Merkel gidiyor Eylül ayının sonunda. Yerine çok büyük bir ihtimalle Laschet geliyor. Bu aşı politikası değişecek mi Almanya'da? Hayır, değişmeyecek. Çünkü hepsi aynı. Almanya sistem ülkesi. Hadi ben bunu değiştiriyorum, bunu beğenmedim falan yok arkadaşlar. Yani neler değişecek diye soruyorum size. Bana soracak olursanız benim öngörüm şu: Almanya'da hiçbir şey değişmeyecek. Aynı tas, aynı hamam devam edecek. Merkel 15 yıl boyunca ne yaptıysa Laschet de onları devam ettirecek. Allah ömrü verirse hepimiz göreceğiz. Sözün özü, 12 yaşın üzerindeki çocuklarla ilgili
alınan bu karar aşılamayı bana göre etkilemeyecek. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Siz çocuklarınıza ya da çevrenizde bulunan çocukların aşı olmaya gidip gitmeyeceği konusunda fikirleriniz neler? Bunu yayınımızın altına, videomuzun altına yazarsanız çok memnun olurum. Bakalım Almanya'da önümüzdeki günlerde daha neler olacak? Saygıdeğer izleyicilerimiz, çifte vatandaş oldukları gerekçesiyle 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Evet, çifte vatandaş oldukları için. Bakalım detaylar neler? İran'da biri İngiltere-İran, diğeri ise Almanya-İran çifte vatandaşlıklarına sahip iki kişi güvenlikle ilgili suçlamalardan yargılandıkları davalarda 10 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanıkların avukatı Mustafa Nili Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada Nahit Tekavi ile Mehran Rauf devrim mahkemesi tarafından yasa dışı bir grubun yönetiminde yer almaktan 10'ar yıl, rejim aleyhinde propaganda suçlarından 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı dedi. Mahkemenin verdiği kararla ilgili İran yargı yetkilileri tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran Almanya vatandaşı kadın insan hakları aktivisti Nahit Tekavi ile işçi hakları aktivisti İran İngiltere çifte vatandaşı Mehran Rauf Ekim 2020'de Tahran'da gözaltına alınmıştı. Şimdi bakın, anlaşılıyor ki bu hapis cezasına çarptırılan iki kişi İranlılar, aynı zamanda İngiltere ve Almanya vatandaşları, siyasi nedenlerle bir de çifte vatandaş olmaları nedeniyle 10 yıl 8'er ay hapis cezası almışlar. Değerli izleyicilerimiz, insan hakları, demokrasi gibi kavramlar maalesef dünyanın pek çok noktasında sadece kağıt üzerinde yazan kavramlar. İran gibi kapalı bir toplumda yaşamak gerçekten sıkıntılı bir durum. İran'la ilgili okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz, izliyoruz. Ben İran'a gitmedim, bilmiyorum da nasıl bir ülke olduğunu. Ancak sizler kadar biliyorum. Sözün özü bu. Almanya'da, Türkiye'de görmüş olduğumuz İranlılar. Bakın şöyle bir tablo var. Bu İranlıların bir kısmı daha uçağa biner binmez ya da gümrük kapısından geçer geçmez o kapalı olan hallerinden çıkıp olmak istedikleri hale bürünüyorlar. Saygı duyuyoruz kendilerine. Bu ne anlama geliyor peki? Bir analiz yaptığımızda bu insanların yaşamak istedikleri hayatın devletin dayatmış olduğu hayat olmadığını görüyoruz. Ben böyle algılıyorum. Kendi ülkelerinde giyim tarzı, yaşam tarzını devlet koymuş olduğu kurallarla belirlemiş. Diyor ki sen böyle giyineceksin. Pantolon giyemezsin. Saçını açmayacaksın. Ya da şunu yapmayacaksın diyor. Bu İran'ın devlet politikası. Biz buna bir şey diyemeyiz. Ama vatandaşları açısından yapmış olduğumuz gözlemde vatandaşlarının da bu durumdan, özellikle yurt dışına çıkanların memnun olmadığını görüyoruz. Tabii ki ülke nüfusunun tamamı için böyle bir şey söyleyemeyiz. Memnun olanlar da vardır. Ama benim Almanya'da ya da Türkiye'de ya da başka ülkelere gittiğimde gördüğüm İranlılar başka bir hayat yaşamak istiyorlar. Mesela akın akın Türkiye'ye geliyorlar. Akın akın Avrupa'ya gitmek istiyorlar. İngiltere'ye gitmek istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istiyorlar. Yine ben üniversite mezunu olan bir İranlı ile konuşmuştum yıllar önce. Bana şunu söylemişti. Demişti ki, doktor aynı zamanda, mezun olduktan sonra sana diplomanı vermiyorlar diyor. Sen gideceksin, 4 yıl boyunca askerlik yapacaksın, ondan sonra diplomanı alabilirsin diyorlar. Neden? Çünkü onun kaçacağını biliyorlar. Başka ülkeye gidip doktorluk yapacağını, çalışacağını, ülke şartlarının iyi olmadığını, o nedenle diplomayı vermiyorlar.
4 yıl askerliğin ardından diplomayı alabileceğini söylüyorlar. Bunun bize anlattığı bir diğer ifade şu, analizi şu. İnsanlar ülkeden kaçmak istiyorlar. Evet, kaçmak istiyorlar. Şimdi haberimize konu olan işte çifte vatandaş oldukları ve aktivist oldukları için 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bu insanlar ne suç işlemişler? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu konuyu medyaya yansıması halinde takip edebiliriz. Başka bir şekilde takip etme şansımız yok. Kapalı bir toplum olduğu için bilgi alabilmek mümkün değil. Şimdi İranlılar özellikle İstanbul'da çok mesela. İstanbul'a gittiğimde ben de görüyorum. Bir bakıyorum ya bir şekilde İranlı oldukları belli. En azından ben anlayabiliyorum az çok. İşte kadınların makyajından, işte giyimlerinden, kıyafetlerinden mesela anlaşılıyor yani. Türk değiller. Türkiye'de yaşayanlar değiller. Ve gördüklerim beni şaşırtıyor. Ne kadar kapalı bir toplumda yaşıyorlar ki buraya geldiklerinde, Türkiye'ye gittiklerinde açılıp saçılıyorlar. Türkiye'dekiler bile böyle kıyafetler giymiyor. Ben pek çok İranlı'da bunu gözlemledim. Hepsi için geçerli. Lütfen hani İranlı izleyicilerimiz, İran'dan bizi izleyenler vardır, Türkçe bilenler. 35 milyon Azeri Türk'ü yaşıyor. 35 milyon Azerbaycanlı İran'da. Evet, 35 milyon. Onlar da bizi izliyorlar. YouTube falan yasak İran'da. Biliyoruz bunu. Bir şekilde DNS'leri falan yani teknik bir şey yaparak izleyebiliyorlar ama. Arkadaşlar, insanların giyimlerine, kuşamlarına, kıyafetlerine ben karışılmasına karşı olan biriyim. Hele hele bunları yasalarla belirlemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki ahlaksız bir durum, insan olmanın onuruna zarar veren bir durum olmamalı tabii ki. Ama sen insanlara dayatarak şöyle giyineceksin, şunu yapacaksın, yanında erkek olmadan yurt dışına gidemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın demek bana göre benim inancıma da ters. Elhamdülillah Müslümanız. İslam'da zorlama denilen bir şey yok. Ben din alimi falan değilim. Ama bildiğim, gördüğüm, öğrendiğim, dinimden anladığım bu. Peygamberimiz ne diyor? Dini zorlaştırmayın diyor, kolaylaştırın diyor. Sen bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, şunu giyeceksin. Bu aksine insanları dinden uzaklaştıran bir durum. Onun için İranlılar Almanya'ya geldiklerinde, Türkiye'ye gittiklerinde açılıp saçılıyorlar. Ne çiçeği derler ya, bilmem ne çiçeği gibi açılıyor falan. Kabak çiçeği gibi mi? Öyle bir şey vardı, hatırlayamadım şimdi. Bilenler yazsın lütfen videonun altındaki yorum bölümüne. Şimdi kabak çiçeği gibi açılıyorlar. Ben gördüğümde acayip şaşırıyorum. Yani bir kıyafetler, yani o mini eteklerinden tutun bilmem nesine kadar içlerinde nasıl bir baskı, nasıl bir hasret durumu var ki insanlar bu hale geliyor. Bana göre önce bunun tahlilini yapmalılar. Ondan sonra düşünmeliler. Acaba bizim toplumumuz ne halde? Bana anlatılanlardan yine söyleyeyim, bir örnek vereyim. İnsanlar uçağa bindiği zaman örneğin Tahran'dan İstanbul'a geliyorlar. Uçakta o kıyafetlerini değiştiriyorlarmış arkadaş. Öyle insanlar varmış. O hani çarşaflarını falan daha uçakta çantasından çıkartıp hemen şortunu falan giyip işte askılı elbiselerini giyen kadınlar varmış. Uçakta nasıl bir baskı varsa artık. Giderken de çarşafları, siyah çarşafı giyip gidiyorlar. Arkadaşlar bu ciddi bir sorunun olduğunun göstergesi. İnsanlara kapanacaksın, insanlara şunu giyeceksin, bunu yapacaksın vesaire yapacaksın diye dayatmak bana göre yanlış. Bilmiyorum sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altına yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Yani insanların özgürlüğünü yasalar çerçevesinde belirlemek ne kadar doğru? Kıyık kıyafetiyle ilgili, dini inançlarıyla ilgili bu tarz adımları atmak ne derece doğru? Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, Almanya ekonomisiyle ilgili önemli bir haber var. Özellikle sosyal yardım alanları da çok yakından ilgilendiren bir gelişme.
Koronavirüs krizinde alınan tedbirler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde ekonomi %2.1 oranında küçülmüştü. Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra tüketimde yaşanan hareketliliğin büyümede etkili olduğu belirtildi. Özellikle perakende ticaretin açılmasıyla canlanan ekonomide büyümenin 3. çeyrekte de devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar 3. çeyrekteki büyümenin kriz öncesindeki seviyeye ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak virüsün delta varyasyonu nedeniyle risk faktörünün devam ettiği belirtilirken sanayide de ham madde eksikliğinden dolayı üretimin yavaş seyrinin devam edeceği kaydediliyor. Ekonomistler Almanya'nın bu yıl %3.2 ile %3.9 oranında bir ekonomik büyüme yakalayacağını tahmin ediyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Ülke büyüyor, sanayi üretimi artıyor gibi kavramların benim nazarımda hiçbir değeri yok. Ben neye bakarım biliyor musunuz? Neyin büyüdüğüne bakarım. Vatandaşın durumuna bakarım. Ülke büyümüş. Büyüyor ama vatandaşa bu büyüklük ne kadar yansıyor? İşte soru bu. Çözülmesi gereken problem de bu. Şimdi sosyal yardım alan vatandaşlarımız bana Emekli TV üzerinden, Instagram'dan, Facebook'tan sorular yazıyorlar. Diyorlar ki almış olduğumuz sosyal yardımlara zam yapılmadı diyorlar. Ama çarşıda, pazardaki fiyatlar artmaya devam ediyor. Ülke ekonomisi büyüyormuş. Diyor ki benim ekonomim büyümüyor diyor. Yine Avrupa'nın pek çok noktasındaki emekliler şunu söylüyor. Almış olduğum emekli maaşıyla geçinemiyorum diyor. Eğer sosyal yardımlar olmasa ben hele de kiracıysam yaşayan bir ölüyüm diyor. Bu yorum yapıyor Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız. Şimdi baktığımızda şöyle bir tablo var arkadaşlar. Ülke ekonomisi büyüyor. Büyüyor da sen vatandaşını büyütüyor musun? Hayır, büyütmüyorsun. Sosyal yardım alanlarla ilgili biz şunu söyledik. Dedik ki koronavirüs döneminde vatandaşın, çoluk çocuğunun evindeki tüketimi arttı dedik. Mutfak masrafı arttı, faturaları arttı dedik. Gelin bu yılın sonuna kadar hiç olmazsa çocukları olan her haneye, aileye yıl sonuna kadar 500'er euro para verin dedik. Şimdi hükümet ne hikmetse tabii ki bunu duyup gören yok da biz bize konuşuyoruz, dert yakıyoruz. Türkçesi bu. Hükümet aslında bu durumu benden senden daha iyi biliyor. Vatandaşın evindeki tüketimin arttığını ama duymak, görmek istemiyor. Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Belçika'da, Avusturya'da, Norveç'te, diğer ülkelerde hiçbir hükümet vatandaşın bu sesini duymak, görmek istemiyor. Onların yaptığı tek bir şey var. Belki vergileri erteliyorlar. Bu kadar. Sosyal yardım alanların sosyal yardımlarına herhangi bir şekilde zam yapmaları mümkün değil, yapmadılar. Sonra da kalkıp diyorlar ki ülke ekonomisi bu yılın 3. çeyreğinde, 4. çeyreğinde, ilk çeyreğinde %3 nokta bilmem kaç büyüyecek. Halk ne kadar büyüyor kardeşim? Ben halka bakarım. Büyük dev sanayiler, fabrikalar büyüsün tabii ki, insanlar çalışsın, daha fazla paralar versinler. Almanya'da saat ücretine sadece ve sadece 5 sent zam yapıldı. 5 sent. Avrupa'nın benim anlayamadığım, bana göre çok saçma olan bir sistemi var. Nedir bu? Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmiş. Ne demek sosyal yardım dilencisi? Şimdi sen çalışandan %25'e yakın oranda brüt maaşından kesiyorsun. Vergi alıyorsun. %33'e, %40'lara çıkan vergiler var gelirinize göre. Şimdi bir işçi, düşük gelirli olan ve geçinemeyen bir işçiye diyorsun ki al şu kadar para kestim, al sana şu kadar net para. Sonra bu işçi gidiyor sosyale, diyor ki ben bu maaşımla çocuklarıma bakamıyorum. Bana sosyal yardım ver, kira yardım ver, o parayı ver, bu parayı ver, şu yardım et diyorsun. Değil mi? Şimdi ben de diyorum ki sen devlet olarak vatandaşı kapına getirmen, onu adeta dilenci haline getirmen hoşuna mı gidiyor? Vatandaştan bu kadar
para keseceğine, maaşından para keseceğine kesintiyi azalt, sosyal yardım verme. Şimdi bir taraftan kesiyorsun, sağ cebinden alıyorsun, sol cebine tekrar sosyal yardım olarak koyuyorsun parayı. Şimdi ortada bir çarpık durum yok mu? Onun için sosyal yardım dilencisi haline getirilmiş vatandaş. Sosyal yardım alanlar sakın beni yanlış anlamasın. Ben devlete söylüyorum, size bir şey söylemiyorum. Yani burada devletin bir imkanı varsa vatandaşı için vardır. Tabii ki siz bu parayı alacaksınız. Bunda bir problem yok. Ben devletin sistemini anlatmaya çalışıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Şimdi Avrupa'nın bütün ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde sosyal yardım dilenciliği diye bir kurum var. Bu kurumda sosyal hizmetler dediğimiz pek çok ülkede ismi değişen kurum. Sosyal Hizmetler Dilencilik Kurumu. Ben bu böyle görüyorum. Kardeşim, siz insanlardan daha fazla vergi alacağınıza, vergiyi aldıktan sonra da insanlara sosyal yardım olarak vereceğinize, vatandaşın maaşından daha az kessenize, işverenden de daha az vergi alacaksın. Şimdi işveren boyutuna baktığımızda işveren de dünya kadar vergi ödüyor. Çalışan da vergi ödüyor. Hepsi birer mali yük. Onun için mutlak surette değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın bu bakış açısını, bu sosyal yardım dilencilik kurumunu ortadan kaldırması gerekiyor. Sosyal hizmetler falan değil. Sosyal yardım dilencilik kurumu ben diyorum buna. Para vermesinde sorun yok. Devletin parası milletin parası demektir. Vereceksin tabii ki. Ama bir de bürokrasi boyutu var. Ya vereceksin 3 kuruş para, 50 bin tane takla attırıyorsun. Yok şu evrakı getir, şunu yap, bunu yap, biliyorsunuz. Avrupa'da, Almanya başta olmak üzere hani deriz ya, kağıt kürek bitmiyor diye. Hakikaten öyle. Acayip bürokrasi var. Yani bugün bir karar alındığında aylar sonra hayata geçiyor. Almanya'da emeklilerin mesela bir hakkı var. 1800 euroya kadar para alma hakkı var. Ama pek çok emekli bunu bilmiyor bir. Bilenler de 180 tane soruya cevap verildikleri 15-20 sayfadan oluşan bir şey var. Form var. Bunu doldurmak zorunda. Adamın gözü görmüyor. Öyle sorular ki inanamazsınız. Cıcığının cıcığına kadar soruyorlar. Yani 3 kuruş para verecek. Onu da burnundan getiriyor. Kağıt kürek bitmiyor. Bir de böyle işin bürokrasi boyutu var. Hani ben para alacağım, durumum iyi değil demekle de olmuyor. Tamam, araştırılsın, o yapılsın, bu yapılsın da bu kadar da bürokrasi bana göre biraz fazla. Saygıdeğer izleyicilerimiz, sözün özü şu. Vatandaş büyümüyor, yerinde sayıyor. Devlet büyüyor. İşte devletin o ağacından bir şeyler aşağı düşerse işte vatandaş da toplayıp yiyecek. Türkçesi bu. Sosyal Yardım Dilencilik Kurumu sonuna kadar devam ediyor. Biz de diyoruz ki vergileri düşürün. Vatandaşın maaşından yapmış olduğunuz kesintileri azaltın. Hani vatandaş vergi vermesin demiyorum ben. Vergisiz devlet olmaz. Ama bu oranı makul ve mantıklı bir seviyeye çekerek, işverenlerin de yükünü azaltarak sosyal yardım dilenciliğini ortadan kaldırabilirsiniz. Nedir kardeşim bu? Emekli maaşı yetmiyor. Herkese sosyal yardım adı altında almak isteyenlere bu parayı tamam veriyorsun ama gel sen bu vergi sistemini birazcık gözden geçir, bu sorunu da bitir. Yoksa önümüzdeki yıllarda göçmen sayısı artacak, dar gelirli insanların sayısı artacak. Ekonomiler eski ekonomi değil. Eski yılları düşünün, bir de şimdiki yılı düşünün arkadaşlar. Zaten şu anda Avrupa ülkeleri göçmen almak istemiyorlar. Çünkü göçmenlerin çok ciddi bir maliyeti var. Ev maliyeti, barınma maliyeti, yeme içme maliyeti, eğitim masrafı, osu busu. Vatandaşına işsizlik Almanya'da artıyor. Avrupa'nın bütün ülkelerinde artıyor. Kendi vatandaşına iş bulamaz noktaya geliyorlar. Kendi vatandaşına iş bulamazken bir de göçmene artı bu kadar masraf yapacaksın. Para ödeyeceksin, sosyal yardım yapacaksın. Onun için artık göçmen istenmiyor Avrupa'da. Yeter diyorlar, biz istihap hakkımızı doldurduk. Tamam diyor, gırtlağımıza kadar geldik. Onun için Avrupa Birliği hiçbir şekilde hiçbir ülkeden zorunlu haller dışında, aile birleşimi haricinde hiçbir şekilde yurt dışından insan almıyor. Avrupa Birliği'nin yasalarına göre diyor ki bir işçi mi lazım sana? Kendi ülkende arayacaksın. Bulamadın mı? Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde arayacaksın.
Bulamadın mı? Ondan sonra Avrupa Birliği'nin dışından birini bulabilirsin diyor. Avrupa Birliği'ne baktığımızda 27 ülkenin içerisinde işsizlikten kırılanlar var. Onları al diyor. Onlar da kendi açısından haklı. Diyor ki önce Avrupa Birliği kalkınsın diyor. Başkası gelmesin diyor. Bakıyoruz sınır kapılarında Yunanistan'da, Bosna Hersek, Macaristan sınırında yüz binlerce kişi var. Dünyanın dört bir yanından mülteciler var. Almanya'nın korkulu rüyası, Avrupa'nın korkulu rüyası mülteciler. Bir de böyle bir gerçek var. Almanya diyor ki yok kardeşim yeter diyor. Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre hepsi diyor yeter kardeşim diyor. Danimarka zaten kapıya koymuyor. Böyle bir durum var. Değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi ben çok merak ediyorum. Sizlerden ricam şu, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, ben bu ekrandan defalarca Sıla yoluyla ilgili pek çok konuyu dile getirdim. Hep diyorduk değil mi? İşte Sırbistan'da dikkat edin, Bulgaristan yolunda dikkat edin, aman şuralarda durmayın, aman buralarda durmayın. Ama Türkiye boyutuyla ilgili durumun ne kadar vahim olduğunu, ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Kapıkule'den giren ve Türkiye'nin değişik noktalarına giden vatandaşlarımızı Edirne'den itibaren çok ciddi tehlikeler bekliyor. Bakın şimdi öyle bir olay anlatacağım ki akıllara durgunluk veren türden. Almanya'da Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aile hırsızlık şoku yaşadı deniliyor. İstanbul'da dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kesen hırsız daha sonra camı kırıp 25.000 euro para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay Silivri'ye 30 kilometre yakınlıkta bir tır parkında meydana geldi. Almanya'da yaşayan gurbetçi Burhan Aksoy ailesiyle birlikte dinlenmek için bu tır parkına giriyor ve bu sırada orada işte çocuklarıyla beraber kendisi dinleniyor. Kısa bir süre sonra çocuklarının çığlıklarıyla uyanıyor. Bir hırsız önce aracın lastiklerini kesiyor, bıçaklıyor. Sonra da aracın içerisinde bulunan 25.000 euro altınlar ve pasaportların bulunduğu çantayı çalıyor. Bir anda uyanan Burhan Aksoy hırsızı aracıyla takip ediyor. Yoldayken aracının lastiklerinin kesildiğini fark ediyor. Sadece 2 kilometre kovalayabiliyor. Yine Burhan Aksoy aynı parkın içerisinde yine aynı hırsızın Fransa'dan gelen bir ailenin aracının camını kırıp ondan da bir çanta çaldığını, onun da pasaportlarının bulunduğu bu çantayı aldığını, çaldığını ifade ediyor. Şimdi bakın devam ediyor. Şöyle anlatıyor Burhan Aksoy. Almanya'dan geldim. Yollar çok kalabalıktı. Gece yarısı bayağı yol gittim ve yorulmaya başladım. Arabada 4 kişiydik. 2 kızım ve annem vardı. Yorgunluk üzerime çökünce Silivri'ye 30 kilometre kala bir tır parkına arabayı çektim. Küçük kızım öndeydi. Annemle büyük kızım arkadaydı. Ben direksiyon başında 15 dakika gözlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalmışım. Küçük kızım o esnada telefonuyla oynuyordu. Hırsız arabanın önce lastiğini indirip bıçakla kesmiş. Ön tarafımızda Fransa'dan gelen vatandaşlarımızın arabasının camını da kırmış. O araç benden 100 metre ileride önce onun camını kırıyor ve oradan çalıyor. Hırsızın daha sonra kendi camını kırdığını ifade eden Aksoy, benim cama da aynı şekilde kırıp patlatıyor. İçinde annemin el çantasını alıyor. Bütün pasaportlar, altınlar ve yüklü miktarda para vardı. Şu anda darda ve zor durumdayız. 20-25 bin euro miktar gitti. Çocukların çığlık sesinden sonra kendime gelene kadar 15 saniye sürdü. Ne olduğunu anlamaya çalıştıktan sonra arabayı çalıştırıp hırsızı takibe aldım. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anladım. Sonra polisi ve jandarmayı aradım. Umarım yakalanıp
cezasını bulur diyor. Şimdi ben yakalanacağını sanmıyorum. İnşallah yakalanır, inşallah yanılırım. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Ben geçtiğimiz günlerde Kapıkule'ye gitmiştim. Beni takip edenler bilir. Orada bulunan Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızla görüştük. Hepsi çok büyük bir sevinç içerisindeydi. Hepsi Türkiye'ye gelmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyordu. Çok güzel duygular. Şimdi dönüş zamanı, artık vatandaşlarımız dönüyor. Allah hepsini sağlıklı bir şekilde evlerine, sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Şimdi hala gelişler de devam ediyor tabii. Arkadaşlar, Edirne'de başlayıp özellikle İstanbul'a kadar tüm dinlenme tesislerinde tehlike var. Bunu diyeceksin ki nereden biliyorsun? Ben bu konuyla ilgili bizim kardeş kanalımız olan Türkçe Haber'de bir yayın yaptıktan sonra gördüm ki vatandaşlarımızı dolandıranlar bu istikamette, pahalıya, fahiş miktarda satış yapanlar, arabasını çalanlar, yine bu olayda olduğu gibi vatandaşın değerli eşyalarını çalanlar, gasplar, hırsızlıklar, aklınıza gelebilecek her türlü asayiş olayının yaşandığını gördüm. Hırsızlar tuzak kuruyorlar gurbetçi vatandaşlarımıza. Değerli izleyicilerimiz, başta Edirne olmak üzere yol üzerindeki Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve diğer illerde dinlenme istasyonlarının hemen hemen hepsinde bu tür olayların yaşandığını öğrendim, duydum. Ama siz olun. Türkiye'ye girdikten sonra sakın ola ki bir rehavete kapılmayın. Yol üzeri tehlike dolu. Bunu üzülerek anlatıyorum. Ama anlatmak, uyarmak zorundayım sizleri. Aman burası Türkiye, vatanımıza geldik. Bulgaristan'daki gibi, Sırbistan'daki gibi, bilmem neredeki gibi burada olaylar olmaz demeyin. Bu istikametteki bazı esnafların, hepsini demiyorum, vatandaşımızı fahiş miktarda ürünler sattığı, bazı benzincilerde bir sürü istenmeyen olayların olduğunu öğrendik. Gurbetçi vatandaşlarımız, bu olayları yaşayanlar bana anlattı. Sakın ola ki dikkatli olun, rehavete kapılmayın. Şimdi Edirne'nin içerisine gittim ben. Kapıkule'ye gittikten sonra Edirne'de akşam saatleriydi. Akşam olmaya yakındı. Bir baktım Edirne'nin merkezi tamamen bizim yurt dışından, Avrupa'dan gelen vatandaşlarımızla dolu. Hepsi yabancı plakalı. Özellikle Selimiye Camii ve etrafındaki bütün esnaf, oteller, restoranlar, alışveriş yapılan çarşı, pazar vesaire hepsi gurbetçi vatandaşlarımız sayesinde kalkınıyor, geçiniyor. Yoksa Edirne'ye turist olarak kim Türkiye'den gidecek? İşte belki Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan işte birileri geliyor, günlük alışverişlerini yapıyor, o kadar. Akın akın bütün restoranlar dolu. Oteller dolu. Hepsi gurbetçinin sayesinde. Ama üzülerek gördüm ki, hepsi için konuşmuyorum, işini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum, beni yanlış anlamasınlar. Gurbetçi vatandaşımızın başına gelmeyen olaylar yok. Evet, vatan hasretiyle kavrulan, 1 yıl boyunca gece gündüz, 2 yıl boyunca gece gündüz çalışıp memlekete giden vatandaşımızı kazıklayandan tutun dolandırana kadar ne ararsanız var. Arkadaşlar, olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Bunu kabul etmek mümkün değil. Kıymetli izleyicilerimiz, yol üzerinde aman siz olun. Çok ama çok dikkatli olun. Zaten işte yabancı plakalı Alman, Fransız, Belçika, Hollanda vesaire, Danimarka plakalarını gördüklerinde bu eminim ki hırsızların iştahı kabarıyor. Para var, altın var, o var, bu var diyorlar. Sakın ola ki arabanızdan uzaklaşmayın. Bir kişi mutlaka aracın başında dursun arkadaşlar. Bunu söylerken utanıyorum. Ama önleminizi alın. İşte ailenin başına gelenler. 25.000 euro olan, altın olan, pasaportlar olan çantası çalınıyor. Lastiğini kesiyor hırsızlar. Belli profesyonel. Hep yapıyorlar bunu.
Mülki amirlerin, bu illerdeki yöneticilerin mutlak surette özellikle izin sezonlarında mutlaka bu istasyonlara gerekirse sivil, resmi, polis, jandarma kim varsa koyması gerekiyor. Bu kadar polisiye, adli olay oluyor ama ne hikmetse önlenemiyor. Sayı da azalmıyor. Her izin döneminde vatandaşın sıla yolunda başına bu işler geliyor. Şimdi çanta gitti, para gitti, pasaportlar gitti, araba zarar gördü. Hadi arabayı yaptırır lastiğini. Şimdi bu vatandaşın sonu ne olacak? Sizlere soruyorum. Pasaport çıkartmakla uğraş, tatil zehir oldu, para kalmadı, altınlar gitti. Hadi buyurun. Hadi buyurun cevap verin lütfen. Ne olacak? Aynı şey sizin başınıza gelse ne yaparsınız? Şimdi Burhan Bey'in başına gelen olayı anlattım. Arkadaşlar, Türkiye'de gurbetçilerimizin kullanmış olduğu yollarda, istikametlerde hemen hemen her yerde bu tür olaylar duymaya daha fazla başladık. Daha çok duyuyoruz. Yazık, günah. Bununla ilgili hırsızla söyleyecek bir şeyimiz yok. Hırsız, namussuz. Ona ne diyelim? Ne diyelim? Burada önlem alınması gerekiyor. Önlem alması gereken makamlara söylüyoruz biz. Hırsız. Ona ne diyeceksin? Allah bilmez, din, iman, vicdan hiçbir şey bitmez. Hırsız adı üzerinde. Belli. Sotelenmiş oraya. Arabaların bak bir de profesyonel lastiğini kesiyor ki takip etmesinler diye. Önce lastiği kesiyor, camı patlatıyor, çantayı alıyor ve kaçıyor. Peki bu dinlenme istasyonlarını işletenler bilmem neler. Sizin istasyonlarınızda oluyor. Değil mi? Siz ne önlem alıyorsunuz? Mesela güvenlik görevlisi var mı? Bakın Sırbistan'la ilgili bir şey söyleyeyim. Kapıkule'de bir gurbetçimiz söyledi bana. Dedi ki Sırbistan bütün ceplerde, yani o girişlerde, dinlenme noktalarının hepsinde polis vardı dedi. Sabaha kadar nöbet tuttu dedi. Biz rahat rahat yattık dedi. Sırbistan bunu yapıyor. Bana anlattığını söylüyorum. Ben görmedim. Şimdi Türkiye'de Sırbistan yapıyor da Türkiye yapamıyor mu? Her dinlenme istasyonu kaç tane var ki buradan nedir onun adı? Kapıkule'den girdiğinizde İstanbul'a kadar o TEM yolu üzerinde en fazla 10 tane 15 tane vardı. Hadi 20 tane olsun. 20 tane ekip koyamıyor musunuz? 20 tane sivil polis ya da sivil jandarma koyamıyor musunuz? Bu kadar zor mu arkadaşlar? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bu insanların suçu ne kardeşim? Bir yıl boyunca çalışıp, didinip, yemeyip, içmeyip, dişinden, tırnağından arttırıp para biriktiriyorlar Türkiye tatile gelebilmek için. Şimdi bu paralar ne olacak? Aynı olay sizin başınıza gelse ne olacak? Hadi buyurun cevap verin. Olmaz bu kadar arkadaşlar. Biz Bulgaristan'ı kötülüyorduk, Sırbistan'ı kötülüyorduk. Türkiye de aynı noktaya gelmiş. Bu olaylar nedir? Gurbetçinin başına gelen bu olaylar bir an önce azaltılmalı. Sıfırlamak belki mümkün değil ama her istasyona gerekirse bir ekip konulmalı. Bu nedir arkadaş? Güpegündüz. Gece hiç fark etmez. Vatandaşın lastikleri kesiliyor. Camı kırılıyor. Çanta alınıyor. Hırsız arabaya biniyor, kaçıyor. Hadi buyurun. Gitti o paralar. Altınlar gitti, pasaportlar falan gitti. Ben bulunacağını falan düşünmüyorum. Kusura bakma, inşallah yanılıyorumdur. İnşallah. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere geçen yıl yaşanan pandemi nedeniyle, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl geçmiş yıllara göre en az %50 oranında Türkiye'ye gidenlerin sayısında artış olduğu açıklandı. Hava yoluyla, karayoluyla ve diğer ulaşım araçlarıyla Türkiye'ye akın akın vatandaşlarımız gitmeye devam ediyor. Hatta bir kısmı dönmeye başladı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Edirne'de çok ciddi anlamda bir yoğunluk yaşanıyor. Edirne gibi tatil yörelerinde de çok büyük bir yoğunluk, gurbetçi yoğunluğu var. Hala yangınların devam etmesine rağmen Marmaris'te, Bodrum'da ve diğer Antalya gibi turizmin yoğun olduğu noktalarda gurbetçilerimiz akın akın tatillerini geçiriyorlar. Şimdi ben de geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin
en önemli tatil noktalarından bir tanesi olan Bodrum'daki durumu yerinde görmek için, gurbetçilerimizin sorunlarını sizlerle paylaşabilmek için Bodrum'a gittim. Bodrum'da şöyle bir tablo gördüm arkadaşlar. Bodrum'un özellikle merkezi bazı işletmeciler tarafından adeta işgal edilmiş vaziyette. Yine bazı işletmeler fiyatları öyle bir arttırmışlar ki inanılır gibi değil. Beni tanıyan ve gören gurbetçi vatandaşlarımız da orada ayaküstü konuştuk. Bazıları oturduk, çay kahve içtik, sohbet ettik, konuştuk. Herkesin söylediği tek bir şey var. Fiyatlar uçtu. Öyle yerler var ki Bodrum'da 99 liraya lahmacun satıyorlar. Öyle yerler var ki sadece Bodrum değil, Türkiye'nin hemen hemen bütün sahil şeridinde görülüyor bu. Fiyatlar %300, 400, 500 artmış vaziyette geçmiş yıllara göre. 1,5 litrelik pet şişe suyu değerli izleyicilerimiz 85 liraya satanlar var. Lahmacun 99 lira, 1,5 litrelik su 85 liraya satanlar var. Dedim ki sahil şeritlerimiz işgal edilmiş vaziyette. Ne demek bu? Şimdi sahiller kanununa göre sen vatandaşın sahile gitmesini engelleyemezsin. Yani ben vatandaş olarak herhangi bir kumsala sahile gidip havlumu serip masamı sandalyemi götürüp o portatif sandalyeler falan var. Onu koyup orada oturabilirim, güneşlenebilirim, denize girebilirim, arkadaşlarımla sohbet edebilirim. Ama bu sahiller gündüz bu bazı işletmeciler tarafından işgaliye parası adı altında belediye bir para ödenerek resmi yolla işgal edilmiş vaziyette. Şezlongları koymuşlar. Buraya gidemiyorsunuz. Oturamıyorsunuz. Şezlongu kullanırsan para ödüyorsun. Sana diyor ki kişi başı şezlong başına örneğin 250 lira yazıyor. Diyor ki 250 liralık harcama yapmak zorundasın. Bir lahmacun 99 lira, 1,5 litre su 85 lira. 4 kişilik bir aile gidin. Öyle yerler var ki şezlong için ayrı para, üstündeki o şemsiye için ayrı para alıyor. Yani çıldırmışlar. Milleti nasıl kazıklayacaklarını şaşırmışlar. Haddi hesabı yok. Türkiye'de ünlü sunuculardan bir tanesi olan Ece Erken yine Bodrum'da bir mekana gidiyor. Fix menü 2500 lira. Bir sanatçı çıkacak, 2500 lira kişi başı ödüyorlar ve bilerek gidiyorlar oraya, tamam. Ve sonunda 19.250 lira hesap geliyor. Ödüyorlar. İtiraz ediyorlar. Ödedikten sonra diyorlar ki kardeşim diyorlar bu hesap ne? Garsonlar tarafından dövülüyor. Ece Erken'in sırtında bardak kırıyorlar. Eşi avukat, onu garsonlarla arasında çok ciddi tartışmalar oluyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor arkadaş. Gurbetçilere de aynısını yapıyorlar. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, İngiltere'den, Danimarka'dan, oradan buradan geldiğini biliyorlar, anlıyorlar ya da bir şekilde konuşmasından anlıyorlar. Hesabı kabartıyorlar. Hakkını aramaya kalkarsan da dayak yiyorsun. Şimdi kendine güvenen varsa gitsin bu gündüz şezlong koyularak işgal edilen, akşam da buraları restorana çeviriyorlar. Şezlongları topluyorlar, masa sandalye koyuyorlar. Hadi gidin oraya bakayım. Masa sandalye koyun bakalım nasıl dayak yiyorsunuz. Hadi bakalım. İşgal var. Resmi yolla istila var, işgal var. Türkiye'nin sahilleri işgal edilmiş vaziyette arkadaşlar. Düşmana gerek yok. Resmi kurumlar vasıtasıyla adı işgaliye adı altında belediyeler tarafından bunlar peşkeş çekiliyor. Hadi gidin masanızı sandalyenizi koyun bakayım oraya. Ortada sahiller kanunu olmasına rağmen size neler yapıyorlar. Hep mafyatik adamlar, işini dürüst yapanlara bir şey demiyoruz. Onlar ayrı. Mafyatik tipler buraları işgal etmişler. Kardeşim bu sahilleri, bu masaları, sandalyeleri, şezlongları kaldırın buradan. Sahilleri millete verin. Türkiye'de çok az yer böyle arkadaşlar. Geri kalanların hepsi işgal edilmiş vaziyette. Fethiye'den tutun
Antalya'nın Kaş'a kadar, Kaş'tan tutun İzmir'e, Ege sahillerine kadar o L şeklinde Türkiye'nin bütün turizm sahil şeridini düşünün bakalım haritada. Hepsi işgal altında. Parası olmayan giremez arkadaşlar. Kapatmışlar. Hele Bodrum'un Yalıkavak tarafları var. Gidin, giremezsiniz. İskele yapmışlar. Bu iskeleyi işgal ediyorlar. Vatandaştan para alıyorlar. Kişi başı oralara girdiğinizde en az 500-600 liradan aşağıya, en ucuzunu söylüyorum. Bak, üstü var, aşağısı yok. Çıkmanız mümkün değil. İşgal var. Soygun var. 99 liraya lahmacun satılan bir ülke olur mu? Türkiye'den bahsediyorum. Florida'yı bahsetmiyorum. Otel fiyatlarına bakıyoruz. İnceliyorum. Türkiye'nin Bodrum başta olmak üzere pek çok sahil noktasındaki otel fiyatları Florida'daki, Miami'deki otellerden daha pahalı. Bana inanmıyorsanız Bodrum oteller diye Google'a yazın, fiyatları görün. Amerika'daki otelleri de görün. Miami'den, Florida'dan daha pahalı. Ben de hep bakın bugüne kadar hep şunu söyledim. Aman başka ülkeye gitmeyin. Aman Yunanistan'a gitmeyin. Aman bizim otelcimiz, turizmcimiz kazansın. Beni takip edenler bilir. Ben hep bunu söyledim. Ve bunu söylemeye de devam ediyorum. Ama bunu söylerken değerli izleyicilerimiz, şimdi söylediklerimden %50 oranında pişmanım. Çok pişmanım. Gittim, gözümle gördüm. Böyle bir soygun olamaz. İşini dürüst yapan yok mu? Var. O ayrı. Onları ayrı tutuyorum. Başımızın üzerinde yeri var. Söylediklerim herkes için geçerli değil. Ama soygun var. Gurbetçi soyuluyor. Turist soyuluyor. Her yerde soygun var. Turistin cebindeki parayı yerli ya da yabancı fark etmez almanın peşindeler. Ya arabana gidiyorsun, bir yere park edeceksin. Gündüz ayrı tarife, akşam ayrı tarife arkadaşlar. En ucuz park 50-60 lira. Türkiye'de 50-60 lira yüksek para. Tamam, durumu çok çok iyi olanlara bu 50-60 lira dokunmaz. Ama ben kendimden bahsediyorum konuşurken. Kimseye örnek veriyor. Allah herkese çok versin. Benim için 50-60 lira park parası yüksek bir para arkadaş. Benim için yüksek. Kusura bakmayın. Ben kendi bütçeme göre 50-60 lira günde 2 yere gitsen saate 50-60 lira. 5-6 saat kalsan 300-400 lira park parası ödeyeceksin. Valeye veriyorsun. Adam diyor ki seni mecbur bırakıyor. Valeye vermeye mecbur bırakıyor seni. Yer yok diyor. Vale hizmet parası adı altında başka bir şey. Ya biz bu kadar zengin miyiz? Bu kadar vale ne ya? Vale ne kardeşim? Ben kör müyüm ya? Yürüyemiyor muyum ya? Elim kolum tutmasa ya da görme engelim olsa tamam diyeceğim. Ya kardeşim, arabamın kapısını kapatabiliyorum. Arabayı kullanabiliyorum. Vale ne kardeşim? Valeye ihtiyacım yok bizim. Bizim milletimiz de kötü alışmış. Ne valesi kardeşim? Hangi valeden bahsediyorsun sen? Soygun var. Yine geçen Hürriyet Gazetesi'nde bir meslektaşımız yazmış. Diyor ki bu Yıldız Tilbe'nin çıktığı bir mekana gitmiş. Diyor ki valeler sarhoştu. Milletin arabasının çoğunu getiremediler. Vurdular, kırdılar. Birkaç kişi bir şey söylediği zaman hücum ettiler. Dövmeye kalktılar diyor. Ya kardeşim, garson dövmeye kalkıyor. Vale dövmeye kalkıyor. İşletmeci dövmeye kalkıyor. Ya nerede kardeşim bu devlet? Nedir? Hangi belediye bu fiyatları gidiyor denetliyor? Kardeşim, bir işletmeye Türkiye'de kanunlara göre 120 bin liraya kadar fahiş fiyattan dolayı ceza yazabilir Sanayi Ticaret Bakanlığı. Nerede bakanlığımız? Bu gurbetçinin gittiği, turistin, yerli yabancı turistin gittiği yerleri niye denetlemiyorsunuz? Bir lahmacun 99 liraya satılır mı? 1,5 litrelik su markette 2 lira 3 lira olan suyu sen 85 lira niye sattırıyorsun? Göz göre göre vatandaşı kazıklatıyorsun. Kusura bakmayın. Olmaz. Vale desen, kardeşim nedir bunların hali ya? Nedir bu rezillik ya? Plajları, devletin millete ait olan yerleri işgal etmişler. Gündüz buraları plaj yapıyorlar, akşam restoran yapıyorlar. Gidiyorsun bir yere oturuyorsun. Ya oturacaksın, çoluk çocuğunla beraber yemek yiyeceksin. Kardeşim, ya bir hamburger 70-80 lira olur mu? Türkiye'de asgari ücret 2825 lira bekarlar için.
Evliler de 3100 lira alıyor. 4 kişi gitsen otursan 500-600 lira. Ne yedin kardeşim? Bir parça hamburger yiyorsun ya da döner yiyorsun. İçinde 50 gram et var yok, ne olduğu belli değil. Hesap 500 lira 600 lira geliyor. Lüks bir yer değil. Sıradan bir yeri söylüyorum arkadaşlar. Ya karnını sıradan bir yerde git doyurmaya çalış. Bu kadar. Ya balık denizde dolu. Balık yemek olay. Balık yiyemiyorsun. Nedir bu kazık kardeşim? Hepsi çiftlik balığını satıyorlar. Deniz balığı falan değil, çiftlik yetiştirme. Sağlıkla ilgili çok böyle hani düşünülmesi gereken çiftlik balıkları bunlar, yetiştirme. Yüzüne bakmazsın. Avrupa'da falan yemiyorlar bu balıkları. Norveç somonu diye Karadeniz'de yetiştirilen, çiftliklerde yetiştirilen somonları satıyorlar size. Soygun var arkadaş. Her yerde soygun var Türkiye'de. Onun için gurbetçi vatandaşlarımıza söylüyorum. Dikkat edin. Dikkat edin diyorum. Hani sonra da ağlıyorlar bu turizmciler. Diyorlar ki turist yok, o yok, bu yok. Turizm Bakanımız Sayın Ersoy uğraşıyor gece gündüz turist gelmesi için. Ama Sayın Ersoy'un gidip önce bu işletmeleri denetlemesi lazım. Çok başarılı işler yapıyor. Ayrı bir şey. Ama bu işletmeler vatandaşı soyuyor kardeşim. Soygun var. Soygun, Türkiye'de soygun var. Biz bunları konuşunca da işletmeciler bize ağzına geleni sayıyorlar. Kusura bakmayın kardeşim. Sonuna kadar konuşacağız. Hiç kimse para kazanmasın demiyoruz. Ama vicdanlı olun biraz kardeşim. Nedir bu haliniz? Tamam kiralar yüksek, o yüksek, bu yüksek. Tamam da kardeşim sen bu acıyı vatandaştan çıkartamazsın ki. Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yapamadığın işin acısını sen bu yıl vatandaştan mı çıkartacaksın? Senin anan baban 99 liraya lahmacun mu yemiş? Senin anan baban 85 liraya 1,5 litrelik su mu içmiş? Ne var, altın tozu mu atıyorsun içine? Ne atıyorsun içine? Merak ediyorum. Türkiye'deki gurbetçilerimizin yaşamış olduğu bu sıkıntılarla ilgili lütfen siz de görüşlerinizi bu yayınımızın altına yazın. Lütfen bu yorumlarınızı bekliyorum. Bu nedir ya? Nedir kardeşim bu ya? Göz göre göre soygun var. Göz göre göre vatandaş dolandırılıyor. Yapmayın etmeyin ya. Nedir bu hal? İşgal var diyoruz ya. İşgal kardeşim, bu işgal. Adına işgaliye diyorlar ya, al işte işgal işgaliye. Hiçbir farkı yok. Aynı. Gündüz şezlong bilmem ne işgal. Ya vatandaş denize girebilir mi orada? Halk plajı var diyorlar, şu kadar bir yer. 10 metrekare yer. İkimiz oraya otursak, senle ben otursak oraya omuz omuza kalırız yani, vururuz yani. Halk plajıymış. Hangi halk plajı ya? Hangi halk? Halkı düşünen falan yok. Peki şimdi size bir soru. Cebinde para olmayan vatandaş, onun çoluk çocuğu ne orada yemek yiyebilir ne gidip oturabilir. Peki bu vatandaşı düşünüyor musun sen, dar gelirli? Onların tatil yapmaya ihtiyacı yok mu? Çoluk çocuğuyla beraber gidip orada uzanmaya ihtiyacı yok mu? O restorana gidip yemek yemeye yani ihtiyacı yok mu? İstemez mi? Dar durumda olan, sıkıntıda olan insanlar ne yapıyorlar? Çoluk çocuğunu bir şekilde elinden tutup oradan götürüyorlar. Yalıkavak'ta bir top dondurma 30 lira. Külaha koyuyorlar ya, 30 lira. 3 top koysan 90 lira. Ayıp be. Yazık be. Kardeşim bu işletmecilerin suçu yok. Onların hiç suçu yok. Suç ne biliyor musunuz? Suç bir denetleyenlerde, iki de gidenlerde. Artık gitmeyin kardeşim. Bak ben utanarak anlattım burada. Aylarca dedim ki Yunanistan'a gitmeyin, paranız onlara gitmesin. Aman şuraya İtalya'ya tatile gitmeyin falan. Söylediklerimden %50 pişmanım, özür dilerim. Sizlerden özür diliyorum. Gidip gözünle görünce, fiyatları görünce, yaptıklarını, o işgalleri görünce arkadaşlar sizlerden özür diliyorum, %50. Kusura bakmayın. Ben vatanım için canımı veririm. Eminim pek çok izleyicimiz de öyle. Ama bu fırsatçıları görünce anlattıklarımdan dolayı aman Türkiye'ye gidin paranız gitmesin, yabancıya, Yunan'a gitmesin, ona gitmesin dediklerimden dolayı özür dilerim. Kusura bakmayın. Yanılmışım. Ben o turizmciler kazansın, evine ekmek götürsün iyi niyetimle söylediğim şeylerdi. Ama gittim gördüm ki pek çoğu iyi niyetli değil. Sadece gurbetçiyi, turisti kazıklamak, dolandırmak üzerine pek çoğunda bu sistem var. Hepsi için söylemiyorum. İşini dürüst yapanlara asla bir şey söylemiyorum. Başımın üzerinde yerleri var. Ama sizden özür dilerim. Kusura bakmayın. Yanılmışım. Bunu içten söylüyorum. 99 liraya lahmacun satıyorsa o insanın para kazansın diye ben konuşmamam lazımmış.
85 liraya, markette 2 liraya 3 liraya satılan suyu satıyorsa ben onun için konuşmamam lazımmış. Oraya gidin dememem lazımmış. Bunu gördüm, öğrendim. Bir daha da tövbe. Bitti. Bitti. Konuşmam. Aman gidin demem. Nereye gidiyorsanız gidin kardeşim. Ayıp ya. Ayıp be. Nedir bu soygun? Nedir bu vurgun ya? Saygıdeğer izleyicilerimiz, Sıla yolunda olan ve Türkiye'den Avrupa'ya dönen araçlarıyla Avrupa'ya dönen vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi var. Edirne Valiliği tarafından haber merkezimize ulaşan bir haber. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İpsala, Kipi ve Pazarkule, Kastaniyes hudut kapılarında Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısının tır şoförleri haricinde her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandığı açıklandı. Bunun anlamı şu: Türkiye üzerinden Yunanistan'a dönecek olanlarla ilgili sınır kapıları kapandı. Haftada 1500 kişi nedir arkadaş? Yani dalga geçmektir bu. Yapılan bu açıklama bize şunu gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Yunanistan Türkiye'den araçlarıyla Avrupa ülkelerine gidecek olan vatandaşlarımıza yasak getirdi. Haftada 1500 kişi bu gümrük kapılarının İpsala, Kipi ve Pazarkula, Kastaniyes hudut kapılarının Türkiye tarafından geçişlerinin kapandığının açık bir ifadesi. Haftada 1500 kişiye izin verilmesi, Yunanistan üzerinden Almanya'ya dönmeyin, Fransa'ya dönmeyin, işte Hollanda'ya dönmeyin, Avusturya'ya, Belçika'ya, diğer ülkelere dönmeyin demektir. Şimdi değerli izleyicilerimiz, oysa Yunanistan'dan bizim bu sınır kapılarımızı kullanarak pek çok Yunan vatandaşı, Yunanistan vatandaşı akın akın Türkiye'ye giriş yapıyor. Ben mütekabiliyet esasları çerçevesinde, yani karşılık esası çerçevesinde Türkiye'nin de bu sınır kapılarında 1500 Yunanistan vatandaşının haftada alınmasının doğru olduğunu, geri kalan kısmının ise alınmamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bakın, Yunanistan bunu yapıyor, biz yapmıyoruz. Yapın arkadaşlar. Yani mutlak surette bu konuyla ilgili adım atmamız gerekiyor. Onu da bırakın. Şimdi Yunan adalarında bu tatil için gidilen pek çok Yunan adasında koronavirüs patlamış vaziyette. Çünkü dünyanın dört bir yanından turist gidiyor. Bu turistler koronavirüsü getiriyor, götürüyor, bulaştırıyor, neyse işte. Bu Mikonos'u falan kapattılar. Dışarıdan turist almadılar. Gece saat 12'den sonra dışarıya çıkmayı yasakladılar vesaire, tedbirler aldılar. Problem var belli. Ama ben hala, değerli izleyicilerimiz, bazı kişilerin bu adalara gitmek için can çekiştiğini, acayip bir talebin olduğunu duyuyor, görüyorum. Koronavirüs var. Adayı kapatmışlar. Onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Hala gitmek istiyorlar. Bu da enteresan bir duruş. Yunanistan'ın sınır kapısı ile ilgili Türkiye tarafının mutlak surette adım atması gerekiyor. Yunanistan zaten bu izin dönemi başladığından beri açıkladı. Dedi ki, önce şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, Avrupa Birliği vatandaşları haricinde Türk pasaportları taşıyanların geçişlerine, yani Yunanistan'a giriş ve Türkiye sınırına kadar gitmelerine biz müsaade etmiyoruz dediler. Sonra şunu dediler: Avrupa Birliği ülkelerinde oturumu olanlar geçebilir dediler ama Türklerin gelişine izin vermiyoruz dediler. Hatta bu gümrük kapılarında şunu söylediler: dönüşte sizin Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmenize izin vermeyeceğiz, Kapıkule'den gidin dediler. Evet, bunları Yunanistan polisleri bizim gurbetçi vatandaşlarımıza söyledi. Yani girerken diyorlar, bir daha gelmeyin diyorlar. Şimdi böyle bir tablo varken değerli izleyicilerimiz, Türkiye'den Avrupa'ya gidecek, dönecek olanların buna dikkat etmesinde fayda var. Yani Yunanistan sınır kapılarını unutun. Kapıkule üzerinden, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya dönün derim. Çünkü haftada 1500 kişi bir günde doldurulur yani bu sınır kapılarında. Sonra kapatacaklar. Diyecekler ki kota doldu, bir hafta sonra gel.
Onu yapana kadar böyle bir 300-400 kilometre fazla yol gideceğine yoğunluk şu anda Kapıkule'de dönüş yoğunluğu olmasına rağmen başka çare yok. Mutlaka Kapıkule üzerinden Avrupa'ya dönmek mümkün değerli izleyicilerimiz. Sıla yoluna çıkacak olanların, işte gurbet yolu diyoruz biz ona, dönüşlere gurbet yoluna çıkacak olanların buna dikkat etmesinde fayda var. Saygıdeğer izleyicilerimiz, şu anda Kapıkule'de tabii hüzün de var. Dönüş yolculuğu. Vatandaşlarımız öyle ya da böyle tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra Avrupa'ya geliyorlar, dönüyorlar. Tabii dönüşün de ayrı bir hüznü var. Gelirken ayrı bir şey, mutluluk, gözyaşı, dönerken ayrı bir gözyaşı oluyor, farklı bir duygu oluyor. İnşallah önümüzdeki yıl tüm vatandaşlarımızı tekrardan sevdikleriyle Allah kavuşmayı, onlara kavuşmayı tekrardan nasip eder. Yine vatanımıza gelmelerini, gitmelerini nasip eder diyoruz. Sıla yolunda çok çok dikkatli olun. Trafik yoğunluğu artıyor. Kapıkule'de bekleme saatleri artıyor gün geçtikçe. Bunun yanı sıra Türkiye'ye gelenler de, bunun yanı sıra Türkiye'ye gidenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Ona göre zamanınızı ayarlayın derim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Sıla yolunda maalesef üzücü haberler de alıyoruz. Trafik kazası haberleri haber merkezimize gelmeye devam ediyor. Maalesef pek çok vatandaşımız kaza yapıyor. Yaralananlar var, hayatını kaybedenler de var. Aksaray'da Hollandalı gurbetçi vatandaşımızın kullandığı otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne daldı. Kazada Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti. Sürücü ve yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Kazada 17 koyun da telef oldu. Kaza saat 04.30 sıralarında Aksaray Konya Karayolu Ataköy girişinde meydana geldi. Engin Topaloğlu yönetimindeki L618GL plakalı otomobil Afganistan uyruklu çoban Mink Muhammed'in yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada çoban Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Engin Topaloğlu ve yanındaki arkadaşı yaralandı. 17 koyun ise telef oldu. Arkadan gelen Seyit Kızıl yönetimindeki 68 LC 571 plakalı kamyonet ise Topaloğlu ve arkadaşının indiği otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Engin Topaloğlu ile arkadaşı çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hollanda'dan tatil için geldikleri Fethiye'den memleketi Tokat'a gitmek için yola çıktıklarını belirten Engin Topaloğlu bir anda karanlıkta fark etmeyerek koyun sürüsüne çarptım. Daha sonra araçtan arkadaşımla indik. Biz iner inmez arkadan gelen kamyonet aracımıza çarptı ve araç şarampole yuvarlandı dedi. Ne diyelim, geçmiş olsun, hayatını kaybeden Afganistan vatandaşı Muhammed'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle gece arkadaşlar maalesef Anadolu'nun pek çok yerinde traktörler ve bu tür hayvan sürülerine dikkat etmek gerekiyor. Hiçbir işaret yok, ışık yok vesaire yok. Aman siz olun. Mümkünse gece yola çıkmayın arkadaşlar. Türkiye'de gece yol gitmek gerçekten çok tehlikeli. Traktörler ve hayvan sürüleri büyük bir tehlike arz ediyor. Aman dikkatli olun derim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'nın en büyük bankalarından bir tanesi olan Commerzbank'ta küçülme devam ediyor. Yaklaşık 7500 kişi daha işinden olacak, işten çıkartılacak. Hisselerinin büyük çoğunluğu kamuya ait olan Commerzbank'ın yılın ikinci çeyreğinde 527 milyon euro zarar ettiği ve bu yılın içerisinde 340 şubesini de kapatacağı duyuruldu. Almanya'da Federal Yargıtay'ın bankacılık ücretleri konusunda Moody'ler lehine aldığı karardan sonra bankaların mali zorluğa girdiği belirtiliyor. Yani bu işlem masrafları ile ilgili havaleydi, işte para yatırmaydı vesaireydi. Bunlardan biliyorsunuz bankalar para alıyor. Bununla ilgili Yargıtay Almanya'da bir karar aldı ve bu paraların çok fahiş olduğunu, alınan bu paraların da müşterilere geri iade edilmesini istedi. Şimdi bana göre çok doğru bir karar. Çünkü bankalar internet bankacılığı üzerinden bile havale yaptığınızda, EFT yaptığınızda, para bozdurduğunuzda vesaire ya da döviz aldığınızda sizden çok ciddi anlamda komisyonlar alıyor.
Bu durum dünyanın pek çok noktasında böyle. İşte Almanya Federal Yargıtayı bununla ilgili bir karar alarak bu bankacılık hizmet fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu alınan paraların da iade edilmesi gerektiğini söylüyor. Bundan sonra Commerzbank'ın ekonomik olarak sıkıntıya girdiği belirtiliyor. İkinci çeyrek için 527 milyon euro zarar açıklayan ülkenin en büyük bankalarından Commerzbank, geçen yılın aynı dönemine ait bilançosunda ise 183 milyon euro kar göstermişti. 2021 yılı içerisinde 976 milyon euro harcama yaparak küçülmeye gideceğini belirten bankanın Almanya çapında şube sayısını azaltacağı, bu sayede 2024 yılına kadar masraflarını 5,3 milyar euroya düşürmeyi hedeflediği açıklandı. Frankfurt merkezli bankanın 790 olan şube sayısını 450'ye çekeceği belirtilen açıklamada daha önce işten çıkartıldığı belirtilen 10.000 personele ek olarak 7.500 kişinin daha işine son verileceği duyuruldu. Bankanın mevcut personel sayısı 39.500. Bankaların müşterilerinden fahiş oranda ücret aldığına hükmeden Federal Yargıtay, fazladan alınan miktarların müşterilere geri ödenmesi yoluna karar vermişti. Böyle bir uygulamaya karar vermişti. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın en önemli bankalarından ve büyük bankalarından bir tanesi olan Commerzbank zarar açıklıyor ve 7.500 kişiyi işten çıkartacağını söylüyor. Aslında değerli izleyicilerimiz, bankaların zarar ettiği falan yok. Ne biliyor musunuz bu? Kardan zarar. Her yıl birkaç milyar euro para kazanan bu bankalar, en düşüğünden bahsediyorum, karlarını biraz düşürdüler diye hemen 7.500 kişi işten çıkartıyorlar. Şube sayısını azaltıyorlar. Dünyanın her yerinde bankalar havadan para kazanan kurumlar. Ben öyle görüyorum. Belki yanılıyor olabilirim ama bankalar, yani banka şubesine giren bir tek sinekten yağ çıkarmıyorlar. Geri kalan her şeyden yağ çıkartıyorlar. Ya internet bankacılığını kullanıyorsun. Havale, EFT yapıyorsun. Ondan bile para alıyor. Vatandaş bankaya gelmiyor. Şubeye gelmiyor. Onu gelmiyor. Ne masraf alıyorsun ki? Yargıtay çok doğru bir karar almış. Bankacılıkla ilgili gerçekten fiyatlar çok fahiş. Özellikle bu havale fiyatları, EFT fiyatları almış başını gidiyor. Bu kardan zarar hemen olan işçi oluyor. 7.500 kişi şimdi işinden olacak Almanya'da. Bakalım önümüzdeki günlerde diğer bankalarda bir açıklama yapacaklar mı? Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere televizyon ve radyo vergisi var. Şu anki güncel rakamla 18,36 euro. Şimdi bununla ilgili olarak Almanya adeta karışmış vaziyette. ARD ve ZDF ile Deutschland Radio Federal Anayasa Mahkemesi'ne giderek hane başına 19,24 euro her haneden para alınması gerektiğini ifade ediyorlar. Ama hükümetin ortaklarından CDU, SPD ve Yeşiller buna karşı çıkıyor ve bu da beraberinde büyük bir tartışmaya getiriyor. Şimdi arkadaşlar, ben Türkiye'de de biliyorsunuz faturalarda TRT payı diye bir pay var. Şimdi hane başına 18,36 euro her ay alınması ve bu paranın da ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'da paylaştırılmasını doğru bulmuyorum. Neden diyeceksiniz? Ben bu vergiye karşıyım bir kere. Bu yayın kuruluşları ne yapıyor? Hükümetin borazanlığını yapıyor. Siz bu yayın kuruluşlarında ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'da bugüne kadar hükümeti eleştiren ya da hükümetin almış olduğu kararlarla ilgili olarak muhalifin ya da hükümetin almış olduğu kararlarla ilgili olarak yanlış yaptıklarında bunlar hakkında konuşan bir yorum, bir haber gördünüz mü? Ben görmedim. Şimdi ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'da yaklaşık 50.000 kişi çalışıyor. 50.000. Bakın ben 25 yıllık televizyoncuyum, yayıncıyım. 50.000 kişi ne demek biliyor musunuz? Siz en az 50 tane televizyon kurarsınız bu sayıyla. En az 50 tane. Evet. 1000 tane de radyo kurarsınız. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu medya şirketlerini, devlete ait olan medya şirketlerini birer istihdam merkezi haline getirmişler. Herkese kadro vermişler, iş vermişler. 50.000 kişi 3 tane yayın kuruluşunda ne demek biliyor musunuz?
siz bu insanların maaşlarını ödüyorsunuz demektir. Zaten bu vatandaştan toplanan televizyon ve radyo vergisinin çoğu %80'i maaşlara gidiyor. 50 bin kişi arkadaşlar. Korkunç bir rakam. Bakın ben size Türkiye'deki televizyonlardan örnek vereyim. Show TV'de Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından bir tane çalışan kadrolu sayısı 170. 170 kişi. Kanal D'de çalışan kadrolu sayısı 200. Star'da çalışan personel kadrolu sayısı, yayıncı sayısı 160. Arkadaşlar TRT'de 9000 kişi. TRT de zaten ayrı bir çiftlik. 9000. Arkadaşlar istihdam oluşturmak için, birilerine iş vermek için buralara doldurmuşlar. Hiç kimse de çıkıp Almanya'da şunu demiyor. Demiyor ki ya arkadaş bu ARD, ZDF ve Deutschland Radyo'daki bu yaklaşık 50 bin kişi ne iş yapıyor? 50 bin kişinin yayına etkisinin olması mümkün değil. Bunun en az 1/4 yatıyor demektir. En az 1/4. Korkunç rakamlar arkadaşlar. Yani bu vatandaştan alınan televizyon, radyo vergisi inanılır gibi değil. Bakın haberde ne deniliyor? Bilindiği gibi bu yılın Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde 17,5 euroluk radyo ve televizyon harcına aylık 86 sent zam yapılması istenmiş, ancak Saksonya-Anhalt eyaletinin geçen yıl Aralık ayında veto etmesi nedeniyle zam toplanamamıştı. Saksonya-Anhalt eyalet hükümetini oluşturan SDU, SPD ve Yeşiller harca yönelik zam konusunda anlaşılamadığı için eyalet parlamentosunda harç artışına onay verilmemişti. Bunun üzerine ARD ve ZDF ile Deutschland Radyo Federal Anayasa Mahkemesi'ne giderek itirazda bulunmuştu. Almanya'da televizyon ve radyo vergisine yapılacak zam 3 aşamalı olarak belirleniyor. Buna göre ilk önce kurumlar ne kadar gelire ihtiyaç duyduklarını rapor ediyor. Ekonomi uzmanları, hukukçular, medya ve siyaset bilimcilerinden oluşan denetleme komisyonu kurumların taleplerini inceleyip tavsiye kararı alıyor. Komisyonun tavsiyesi ise daha sonra eyalet başbakanlarının onayına sunuluyor ve ardından eyalet parlamentosunda onaylanıyor. Son zam belirlenmesinde kurumlar aylık 19,24 euro talep ederken komisyon 18,36 euroya arttırılması yönünde tavsiyede bulunmuştu. ARD ve ZDF ile Deutschland Radyo ayaklanıyor, diyor ki neden 19,24 euro değil de 18,36 euro? Şimdi ben arkadaşlar bu olayda görüyorum ki bu medya şirketleri vatandaşı esir almış. Bu aradaki yaklaşık 80 centlik parayı ZDF, ARD ve Deutschland Radyo tutturuyor. Bize niye vermiyorsunuz diyor. Bunun Türkçe meali bu. Bir de mahkemeye gidiyorlar. Federal Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorlar. 50 bin kişiyle siz ne iş yapıyorsunuz diye soran yok ama Almanya'da. Hiçbir tane kuruluşta, bu diğer medya şirketlerinde, sosyal medyada falan hiç kimse de bunu eleştirmiyor. 50 bin kişi çalışıyor arkadaşlar. Bu 3 tane yayın kuruluşunda. Radyoda 6 bin kişi var sadece. Deutschland Radyo 6 bin. Yayıncılıkta bu rakamlar yok arkadaşlar. Bunların, yani bu radyoda çok net söylüyorum size, Almanya'nın her noktasında olsa en fazla 200 kişiye ihtiyaç var. Her şey dijital zaten. Gerek yok ki. Uzaktan yapıyorsun çoğu işi artık. En fazla 200 kişiyi çalışabilecekken 6.000 kişiye kadro vermişler. Onun için bizden bu vergileri alıyorlar. Bu adamların maaşlarını ödemek için. Bunun başka bir şeyi yok. Hiç kimse beni kandıramaz. Gelsin bu karşıma bir tane bu ZDF, ARD, Deutschland Radyo'da birisi anlatsın bana 6.000 kişinin, sadece radyoda 6.000 kişinin ne iş yaptığını. İş yapan 100 kişiden fazla yoktur. Geriye kalan 5.900 kişi sadece maaş alıyordur. Hani bankamatik maaşları var ya, bunlar da Almanya'nın bankamatikçileri. Hemen ay başında maaşı çek. Korkunç rakamlar arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'deki orman yangınları halen devam ediyor. Bununla ilgili olarak Almanya'daki vatandaşlarımızdan bir yardım kampanyası var. Bunu size duyurmak istiyorum.
Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan Türk esnafı orman yangınları nedeniyle kardeş kent Antalya'ya yardım için harekete geçti. Can Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran ve Öztat Döner Manavgat için müşterek bir yardım kampanyasına imza attı. Yardımların 14 Ağustos'a kadar firmalara teslim edilmesi istenirken özellikle çocuk bezi, her türlü hijyen ürünleri, havlu, çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı ve evcil hayvan mamaları istendi. Toplanan malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecek dendi. Bununla ilgili olarak da bir broşür var. Şu yazıyor: Türkiye'deki orman yangınlarında mağdur olanlarla dayanışma kampanyası 16 Ağustos 2021 tarihinde Nürnberg'den kardeşşehir Antalya'ya bir tır dolusu dayanışma göndereceğiz diyor. Katkıda bulunmak isteyenler malzemeleri kampanyayı düzenleyen işletmelere 14 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edebilirler. Öncelikle talep edilen malzemeler çocuk bezi, her tür hijyenik ürünler, havlu, çorap, ayakkabı, tişört, iç çamaşırı, evcil hayvan mamaları. Malzemeler belge karşılığında Manavgat Belediyesi'ne teslim edilecektir. Katkıda bulunanlara teşekkür ederiz deniyor. Can Restoran, Can Süpermarket, Mevlana Restoran, Öztat Döner. Evet, Nürnberg ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza da duyurulur. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, maalesef içimiz yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Ana vatanımızda durum gerçekten sıkıntılı bir durum. Yüz binlerce hektar alan yok oldu, gitti. Bu kadar yangının aynı zamanda çıkmasının ben bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Alçakların çıkardığı yangınlar olarak görüyorum. Bununla ilgili olarak Türk adaleti, Türkiye adaleti elbette gereğini yapacaktır. Bu alçakları bulacaktır, yakalayacak ve en doğru kararı, bunlar hakkındaki en doğru kararı verecektir. Çünkü görüntüleri izlediğimde değerli izleyicilerim, ben gerçekten içim parçalanıyor. İnsanlar öldü, evlerinden, yurtlarından, barklarından oldular, hayvanları öldü. Bu ormanlarda yaşayan hayvanlar öldü. Daha aklınıza gelebilecek pek çok acı, üzüntü, bütün bunlar devam ederken beni üzen bir diğer önemli konu ise böylesine tüm milletimizin bu yangınlar karşısında birlik olması gereken dönemde birileri siyasi rant peşinde koşuyor. Birileri oy kapma peşinde koşuyor. Bunlar hoş olmayan davranışlar arkadaşlar. Ortada bir cenaze var. Bu cenazeyi önce bir kaldırın. Ondan sonra kavga edecekseniz edin. Eksiklikler yok mu? Var. Hatalar yok mu? Var. Her şey dört dörtlük mü? Hayır, değil. Eleştirmekten de korkmuyoruz ama şu anda kavga etme dönemi değil. Yapmayın arkadaşlar. Yani Türkiye'de siyasetin de bir duruşu, ahlakı olmalı. Ülkemiz yanıyor, ana vatanımız yanıyor, ciğerlerimiz parçalanıyor. Birileri kalkmış, özellikle sosyal medya hesaplarında görüyorum. Ben siyaset yapmıyorum, sadece gördüklerimi anlatıyorum. A partisi, B partisi, C, E partisi falan benim için umurumda bile değil. Ben ülkemde yanan bir tane fidan için, ağaç için konuşuyorum. O ormanda ölen bir hayvan için konuşuyorum. Evi barkı yanan, hayatını kaybeden insanlar için konuşuyorum. Siyaset gelir gider, Ali gelir, Veli gider, bilmem. Bu geçer. Hepsi palavra. Bana göre dünyanın her yerinde siyaset palavracılıktır. Evet, palavracılıktır. Bunları bir kenara. Ya ortada evi yanıyor adamın. Sen bu adamın evinin yangınından rant çıkartmaya çalışıp kavga ediyorsun ya. Ayıp be, ayıp. Adamın evi başına yıkılmış. Ocağı sönmüş. 50-60 yıl boyunca çalışıp biriktirdik parayla o evi yapmış. Şimdi ortada hiçbir şey yok. Çoluk çocuğu ölenler var. Böylesine acı bir tablo varken ve bu tablo devam ederken, yanmaya devam ederken sen kalkıyorsun siyasi bir şovun içerisine girip bu işten oy devşirmeye çalışıyorsun. Ya siyasetin de bir ahlakı olur ya. Ahlakı olur. Önce şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki evet, eksiklikler var ama şu an kavga zamanı değil. Şu an el birliğiyle yardım etme zamanı, yangınları söndürme zamanı demelisin. Sosyal medyada görüyorum. Bazı ünlüler
Bu konuyu suistimal ediyorlar. Ya bu ülke bizim ülkemiz. Başka vatanımız yok. İyi de olsa, kötü de olsa bu vatan bizim. Bu vatan o siyasetçilerin falan değil, babalarının malı değil bu ülke. Yani bu Türkiye'yi yönetenler, muhalefettekiler, milletvekillerinin babasının malı değil bu ülke. Milletin ülkesi bu. Gelirler, giderler siyasetçiler. Asıl olan millettir. Vatandır. Gerisi teferruattır. Görüyorum. Adamın evi yanıyor. Adamın evi yanarken onun önünde siyaset yapıyor adam. Geçmiş kameranın önüne. Cep telefonuna çekiyor. Arkada adamın evi yanıyor. Ağlıyor insanlar. Bu hale siyaset yapıyor. Utanmıyor musun? Adamın evi yanıyor. Gir oraya yardım edeceğine siyasi şov peşinde koşuyorsun. Ben yangın bölgesine gittim demek için, kendini göstermek için, belki de genel başkanına çok özür dilerim yalakalık olsun diye gidiyorsun oraya. Nasıl siyaset bu ya? Hangi siyasetten bahsediyorsunuz siz? Siyaset bu mudur? Şov mudur siyaset? İnsanların evi yanıyor, barkı yanıyor, ocağı yanıyor, ocağı sönmüş. Memleket toprağı yanıyor. Senin umurunda değil ki 3 tane oy almanın peşindesin Instagram'da, Twitter'da, orada burada bilmem kim oraya gitmiş de falan filan dedirttirebilmek için bunları yapıyorsun. Yardım falan senin umurunda değil. Zaten senden siyasetçi falan da olmaz. Hokkabaz. Hangi gün muhalefet yaptınız ki? Hangi gün muhalefet yaptınız? Muhalefet yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Muhalefet yapmak demek körü körüne her şeyi karalamak, eleştirmek değil, çözüm yolu da sunmaktır. Yanlış bir şey varsa yanlışa, yanlış doğruya da doğru diyebilme cesaretini gösterebilmektir muhalefet. Arkada ev yanıyor ya, ev yanıyor. Şimdi kim olduğunu söylemek istemiyorum, göstermiyorum görüntüsünü. Utanmadan, sıkılmadan arkada feryat ediyorlar. Tutmuş telefonu, böyle telefonu tutmuş. Anlatıyor şu eksik, bu gelmedi, o olmadı, bu olmadı. Şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne oldu falan. Adam anlatıyor, arkada feryat ediyor. Adamın evi yanıyor. Evi yanıyor, evi. Senin evin yansa ne yaparsın? Senin barkın yansa ne yaparsın? Çoluk çocuğun perişan olsa, yansa, Allah korusun. Ne yaparsın? Bir tanesi telefonu eline alsa böyle çekse. Siyasetin de bir duruşu var ya, ahlakı var ya. Ayıp be, ayıp, ayıp. Ne bu rezillik ya? Ne bu ahlaksızlık ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? 3 tane oy alacağım diye bir tek davul zurna getirip halay çekmediğiniz kaldı. Halk yardım ediyor. Yardım kuruluşları yardım ediyor. Herkes yardım ediyor. Ama siyasetçiler ne hikmetse bundan oy devşirmenin peşine düşmüş. Hastalık ya Türkiye'de. Siyasetçiler hasta. Vallahi öyle bak. Hasta bunlar. Onların bir tek derdi şov. Özellikle bu sosyal medya çıktığından beri bazı siyasetçiler yapmadığını bırakmıyor. Bir tane milletvekilini polis çeviriyor. Geçen Twitter'da gördüm. Polis de diyor ki ben milletvekiliyim diyor. Polis de diyor kimliğinizi görebilir miyim? Sen beni tanımıyor musun diyor. Sen beni tanımıyor musun diyor. Ortalığı yıkıyor. Basıyor gidiyor göstermiyor hiçbir şey. Ya çıkar kimliğini göstersene. Sen milletvekiliysen ben de milletin ta kendisiyim. Sen benim vekilimsin ben milletim. Aslım ben. Asım ben as. Sen vekilsin. Benim vekilimsin. Kimliğini göstermemek ne demek ya? Ne demek yani? Siyaset bu hale gelmiş Türkiye'de. Polise diyor sen beni bilmiyor musun diyor. Tanımıyor musun diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Milletvekili bunu yapar mı? Milletin vekilisin sen. Çıkar kimliğini göster. Ehliyetini göster. Ne olacak? Şov peşinde koşuyorsun. Utanmıyor musun? Senin suçun yok. Seni seçip oraya gönderenlerin suçu var. Bu milletin suçu kardeşim. O milletin vekilinin değil. Milletin kendisinin suçu. Türkiye'de seçim sistemi şu. Siyasi partiler önüne diyor ki al diyor adaylar bunlar. Bunları seçeceksin diyor. Başka bir alternatifin yok ki. Bağımsız aday falan büyük şehirlerde falan kazanma şansı yok ki. Partiye oy veriyor millet. Sonra da işte böyle hokkabazlar çıkıyor ortaya.
Kusura bakmayın böyle. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa Birliği ülkeleri arasında gelir dağılımında çok ciddi farklar var. Hani ben hep anlatırım ya, beni takip edenler bilir. Avrupa eski Avrupa değil, eski Almanya, Almanya değil diye. Şimdi enteresan bir istatistik var. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği'nde ortalama brüt saatlik kazanç 2018'de 13.2 euro iken üye ülkeler arasında büyük farklılıklar görülüyor. Örneğin Danimarka'da bu ücret 27.2 euro ancak Slovakya'da ise sadece 5.6 euro. Yani biri 27.2, biri 5.6. Bununla birlikte düşük ücretlilerin en yüksek oranı iş gücünün %20'sinden fazlasını oluşturdukları Letonya, Litvanya ve Estonya'da görülüyor. Avrupa Komisyonu'na göre bloğun 450 milyon vatandaşının %21.9'u yani 5'te birinden fazlası 2019'da yoksulluk riski altında bulunuyor. %21 arkadaşlar, yaklaşık 90 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor Avrupa'da. 90 milyon fakir var. Tüm bunlarla birlikte Avrupa tatil hakları ve imkanları konusunda dünya genelinde çalışanların en yüksek standartlara sahip olduğu coğrafya olmaya devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, özellikle düşük ücretli işçiler, emekliler Avrupa ülkelerinin tamamında çok büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde. Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler sosyal yardımlarla bu insanlara katkı sunmaya çalışırken diğer ülkelerdeki sosyal yardımların adeta yerlerde süründüğünü görüyoruz. Fakirliğin Avrupa'da arttığını görüyoruz. Bu yıl sonuna kadar 90 milyon olan, toplamda Avrupa genelinde yoksulluk sınırının altında 90 milyon olan kişi sayısının 110 milyona çıkması bekleniyor. Çünkü koronavirüs nedeniyle tüketimler arttı ancak gelirler aynı kaldı. Ciddi anlamda fiyat artışı hayatın her noktasında var. Bunun anlamı şu: fakir insan sayısı Avrupa'da önümüzdeki sadece 4-5 ayda yaklaşık 20 milyon daha artarak 110 milyona çıkacak değerli izleyicilerimiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun bir açıklaması var. Avrupa'daki düşük gelirli işçilerin yarısından fazlasının bir haftalık tatil yapmak için bile cebinde para olmadığı açıklandı. Bakın, düşük gelirli işçilerin yarısından fazlası bir haftalık tatil yapamayacak durumda. Yapılan açıklamada son 10 yılda Avrupa genelinde tatil günlerinin kullanımının artmasına rağmen Avrupa vatandaşlarının yaklaşık %28'i bir haftalık tatili karşılayamayacağını söylüyor. Ancak gelirleri ulusal ortalama gelirin %60'ı olan yoksulluk riski eşiğinin altındaki insanlara bakıldığında bir haftalık tatil yapamayacaklarını söyleyenlerin oranı %59,5'a yükseliyor. Avrupa'daki en yoksul 35 milyon kişi bir haftalık tatil asla yapamaz deniliyor. Yapılan açıklamada yoksulluk riski altında olduğu düşünülen kişilerin birçoğunun işsiz veya emekli olduğunu, ancak aynı zamanda milyonlarca düşük ücretli işçiyi ve özellikle de yasal asgari ücreti kazananları içerdiği açıklandı. Bu kategoride yaklaşık 7 milyon İtalyan var ve Avrupa Birliği içindeki en büyük sayı da İtalyanların. Yani İtalyanlar ekonomik olarak dipteler. Onu 4.7 milyon ile İspanya, 4.3 milyon ile Almanya, 3.6 milyon ile Fransa ve 3.1 milyon ile Polonya takip ediyor. Arkadaşlar basitçe şu: Avrupa eski Avrupa değil diyoruz ya. İşte size rakamlar. Almanya gibi bir yerde 4.3 milyon kişi bir haftalık tatil yapamaz. Cebinde para yok. 4.3 milyon. Devam edelim. Bununla birlikte tek gün bile ara vermeye gücü yetmeyen, tek gün, yoksulluk sınırı altındaki insanların en yüksek orana sahip olduğu ülke ise %88.9 ile Yunanistan.
Yunanistan'da bir gün bile ara veremezler, tatil yapamazlar. Halkın %88.9'u. Bu ne demek biliyor musunuz? Yunanistan bazen Türkiye'ye böyle kafa tutmaya çalışıyor ya, yani kendinden haberi yok. Önce aç karnını doyur derler adama, ondan sonra Türkiye'ye kafa tut derler, değil mi? Halkın %88.9'u bir gün bile işine ara veremez. Çünkü aç kalırlar. Yunanistan'a buradan şunu söylüyoruz. Önce karnını doyur. Bak sen önce karnını doyur, tamam mı? Bunu %86.8 ile Romanya, %84.7 ile Hırvatistan, %79.2 ile Kıbrıs ve %76.1 ile Slovakya izliyor. En fakirleri. Veriler ayrıca son 10 yılda 16 üye ülkede ortalamanın %60'ın altına gelire sahip olanlar ve bu eşiğin üzerinde gelire sahip olanlar arasında tatil eşitsizliğinin giderek arttığını söylüyor. Zaten arkadaşlar bakın, ülkelerde artık orta kesim diye bir şey kalmadı, orta gelir. Ya zengin var ya da fakir var. Orta gelir grubu yok. İki grup arasındaki tatile erişimde en büyük fark ise Yunanistan, Hırvatistan, Bulgaristan, Çekya ve Fransa'da bulunuyor. Uzmanlar şunu söylüyor. Diyor ki tatil eşitsizliğindeki artış son 10 yılda Avrupa'daki ekonomik büyümenin faydalarının nasıl adil olmayan bir şekilde dağıldığını gösteriyor. Ücretlerin işçileri yoksulluk içinde bırakacak kadar düşük olmasını ve herkes için gerçekten adil ücretlerin sağlanması için toplu sözleşmenin istihdamın rutin bir parçası haline getirilmesini sağlamak adına Avrupa Birliği'nin yeterli asgari ücret direktifini güçlendirmesi gerekiyor diyor. Arkadaşlar asgari ücretler yetmiyor. Avrupa'da insanlar bu paralarla geçinemiyor. Ben size söyleyeyim, 10 yıl sonra Avrupa Birliği kaynamaya başlayacak. Gelir eşitsizliğinden dolayı, artan fakirlikten dolayı Avrupa Birliği'ni çok büyük sıkıntılar bekliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, 21 üye ülkede yasal asgari ücret politikası bulunuyor. Geri kalan 6 ülke olan Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç'te ise belirli durumlarda asgari ücret dahil olmak üzere toplu pazarlık yoluyla belirlenen ücretler mevcut deniliyor değerli izleyicilerimiz. Görüyorsunuz, Avrupa Birliği bir kısmı çok iyi yaşıyor, bir kısmı bitik. Yani Yunanistan'ın halkının %88.9'unun bir günlük tatil yapacak bile gücü yokken açıklanıyor. Avrupa Birliği'nin gücünden bahsetmek doğru değil. Tablo bize, rakamlar bize bunu gösteriyor. Ama Yunanistan'a baktığımızda her fırsatta Türkiye'ye kendince kafa tutmaya çalışıyor. Alıyor cevabı, oturuyor. İşte iç politikasına oy alabilmek için Türkiye'yi kullanmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'de gereken cevabı her alanda kendilerine fazlasıyla iade ediyor. Onun için diyoruz ki Yunanistan'a, ey komşu, önce sen vatandaşını karnını doyur. Önce şu vatandaşına bir günlük tatile çıkabilecek parası var mı yok mu? Sen ona bir incele, sonra Türkiye ile uğraşırsın eğer gücün varsa. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya geçtiğimiz haftalarda çok ciddi bir sel felaketiyle karşılaştı. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak devletin gerekli adımları atmadığı yönünde sel bölgesinde yaşayanlar adeta isyan noktasına gelmiş vaziyetteler. Gereken yardımların yapılmadığını, gereken ihtiyaçların karşılanmadığını, pek çok kişinin mağduriyetinin olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam ettiği belirtiliyor. Bununla ilgili olarak sel felaketini yaşayanlar Almanya Şansölyesi Başbakan Merkel'e bir mektup yazdılar. Bakalım detaylar neler? Almanya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerin belediye başkanları mektupla Başbakan Angela Merkel'den acil yardım talebinde bulundu. Geçtiğimiz Temmuz ayında Batı Avrupa ülkelerinde yoğun yağışlar sellere neden oldu. Şiddetli yağışlar onlarca kişinin ölümüne ve bazılarının kaybına neden olurken Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'un bazı bölgelerinde yüzlerce ev tahliye edilmek zorunda kalındı. Almanya'da son 200 yılın en büyük trajedisi olarak nitelendirilen sel felaketinde devletin yardım kuruluşlarını rakip gibi görmesi ve koordinasyonlarını zorlaştırmasının vatandaşı da mağdur ettiği belirtilmişti. Özellikle Kuzey Ren-Vesfalya, Rheinland-Pfalz'daki eyalet hükümetlerinin sel felaketinin ardından açtıkları ortak bağış hesabıyla yardım toplamaya başlamaları Almanya'da
afet yardımını finanse etme ve yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip hiçbir yardım kuruluşu ve ittifakın olmadığı algısına yol açmıştı. Almanya'da 14 belediye başkanının imzasını taşıyan mektupta bölgenin yeniden yapılanmasının yerel düzeyde yönetilemeyecek kadar karmaşık olduğunu ve bu nedenle daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki bu acı olay, bu felaketle ilgili olarak görüyoruz ki Almanya adına büyüklükte yardım yapamıyor. Adı büyük ama maalesef felakette hala yaraları sarılmayı bekleyen on binlerce kişinin olduğunu biliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, böylesine acı bir tablo karşısında Almanya gibi büyük bir hükümetin hazırlıksız ve deneyimsiz olması böyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. İşte 14 tane beldenin belediye başkanı Merkel'e diyor ki bize yardım edin. Bu sel felaketinden kurtulmamızın tek çaresi sizin bize el uzatmanız, daha fazla yardım alabilmemiz yorumunu yapıyorlar. Hal böyle olunca da şunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Almanya'da şu anda sel felaketi devam ediyor. Hani bu yorum yapmak sanıyorum yanlış olmaz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'daki sel felaketiyle ilgili olarak, yaraların sarılmasıyla ilgili olarak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB, Almanya'nın Kuzey Ren-Vesfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınları için ilk etapta topladığı 100.000 euroyu bölgedeki belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine gönderdi. DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla Almanya genelinde başlatılan bağış kampanyasının ilk etapında toplanan 100.000 euronun selden en fazla etkilenen 3 kente gönderildiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, sel felaketinin yaşandığı günden itibaren bölgelere yakın çevredeki derneklerden sel mağdurlarına yardım eli uzatıldığını ifade etti. DİTİB teşkilatına bağlı derneklerin yerinde bilfiil yardım götürmeye devam ettiğini belirten Türkmen şunları söyledi. Bizler elimizden geldiği kadar bu sel felaketinde zarar görenlere yardım etmeye çalışıyoruz. Yardımlarımız devam edecek diyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz Mal Cami Derneğimiz diyor 1000 adet lahmacun hazırlayarak afetzedelere ikram etti diyor. Ayrıca 2000 euro bağışta da bulundular diyor. Yine Almanya'nın değişik noktalarında cami derneklerinin lahmacun, poğaça, su, ayran ve meyve suyundan oluşan yardım paketlerinin dağıttığı da belirtiliyor. Evet, güzel bir çalışma. Emeği geçenleri kutluyoruz. Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu konuya hassas bir şekilde yaklaştığını biliyoruz. İnşallah Alman hükümeti de gereğini yapar da bir an önce bu sıkıntılar, Almanya'daki bu sel felaketinin yaraları sarılır. Ama görüyoruz ki Alman hükümeti hala yaraları sarabilmekten çok uzakta. Maalesef daha uzun süre bu sel felaketinin yaraları sarılmayacak gibi görünüyor.